Song Yunchu. Majesteleri seni araştırmamı istedi. Seni gidi ne olduğu belirsiz yozlaşmış hain. Majesteleri bunun bedelini sana ödetecek. Alt tarafı 100.000 gümüş sikke. Bir hükümdarı başa geçirebildiğim gibi onu tahtından da indirebilirim. Neden her yer bu eşyalarla dolu? Karanlık zindan, ceset, soğuk bulut kılıcı, bir de göğüs bandı mı? Demek az önce okuduğum kitabın içine ışınlandım. Üstelik dövüş sanatlarında usta olan, erkek kılığına girmiş kötü kalpli hain Song Yunchu oldum. Orijinal kitapta Song Yunchu ile imparatorun arası açılıyor ancak o tesadüfen kitabın erkek kahramanı Prens Yi'ye aşık oluyordu. Prens Yi için isyan çıkarmaktan bile çekinmemişti. Neden? İmparatorun doğuştan gelen o eski hastalığı yine mi nüksetti? Tüm kalbimle senin yanındaydım. Neden yaptın bunu? Bu iş bittikten sonra kadın kimliğini geri kazanmana yardım edeceğim. Ve seninle gururla evleneceğim. Neden? Çünkü sen benim için sadece bir araçtan ibaretsin. Song Yunchu, senin intikamını ben alacağım. Herkes çabuk olsun. Majesteleri geliyor. Bak sen, sonunda bedelini ödeteceğim o talihsiz imparator geldi. Saygılarımla majesteleri. Vay canına. Ne kadar da yakışıklı. Kim konuşuyor? Majesteleri, size rapor etmem gereken bir durum var. Bakan Liang Weiseng yüz binlerce dolar yolsuzluk yapmıştır. Teslim olmayı reddettiği için tarafımdan cezalandırıldı. Bunlar ise onun konağından ele geçirilen yasa dışı paralardır. Kitaba göre Prens Yi, Liang Weiseng'ü Song Malikanesi'ye sızması için gönderdi. Amacı Song Yunchu'nun imparatorun kendi yolsuzluk kanıtlarını araştırdığına inanmasını sağlamaktı. Bu yüzden Song Yunchu Prens Yi'nin tarafına geçmişti. Kitapta yolsuzluk yapmak ve Prens Yi'nin tarafına geçmek mi? Bu ne olduğu belirsizse Song Yunchu'ya ait. Ama şimdi adamı aradan çıkardım, parayı devlete teslim ettim ve tüm delilleri yok ettim. Şimdi tek yapmam gereken imparatorun gözüne girip Prens Jun Tianyi'yi devirmek ve kitabın asıl sahibinin intikamını almak. Ağzını bile kıpırdatmıyor ama sesini net bir şekilde duyabiliyorum. Yoksa bu onun iç sesi mi? Onun içinden geçenleri duyabiliyorum. Majesteleri. Gerçekten hiç beklemiyordum. Liang Weiseng gibi sadece 4. derece bir memurun bu kadar parayı zimmetine geçirebileceğini. Bu yüz binlerce gümüş eder. Lord Song, bir kısmını gizlice kendine ayırmayı hiç düşünmedin mi? Ben dürüst bir adamım. Böyle geçici ve dünyevi şeylere asla değer vermem. Aslında çok değer veririm. En çok ben değer veririm hem de. Tutmak isteyip de tutamamak, işte asıl yalnızlık bu. Aklından neler geçiyor? Küstah hükümdar neden bana öyle bakıyor? Yoksa o da ne kadar yakışıklı olduğumu görüp bana hayran mı kaldı? Çalınan gümüşleri sayın ve devlet hazinesine aktarın. Emredersiniz. Jin Yuei'ye söyleyin, Prensi ve Song Yunchu'yu derinlemesine araştırsın. Emredersiniz. Efendim, Efendi Liang'e karşı rüşvet suçlamasını izinsiz başlatsanız da emrivaki yapmış olmanız majestelerini öfkelendirmez mi? Liang Weiseng Prens Yi'nin adamıdır. Majesteleri zaten ondan çekinirken benimle uğraşacak vakti olmaz. Liang Weiseng, Prens Yun adamı mıydı? Bunu bilmiyor muydun? Eyvah, az kalsın unutuyordum. Prens Yi başlangıçta kendini çok iyi gizlemişti. Kimse Liang Weisheng'nin onun yardakçısı olduğunu bilmiyor. 100.000 gümüşün hepsini teslim ettim. O pisliğin bu işten zarar görmeden sıyrılmasına izin veremem. Şunu bir anlık ödünç alayım. Hehe, Prens Yi'nin yeşim kolyesi, hükümdar bunun ne anlama geldiğini anlar herhalde.
Lord Song, sen ne yapıyorsun? Majesteleri, Ha? ben size bu gece eşlik etmeye geldim. Eşlik etmek mi? Bir erkek olarak bana eşlik mi edeceksin? Ben duyduğuma göre geceleri hiç iyi uyuyamıyormuşsunuz. Kendimi tutamadım. Sizin sağlığınız için endişeleniyorum. Sırf sağlığınız için bu yüzden size eşlik etmeye geldim. Efendim bakın bu yatağa buz gibi böyle nasıl rahat uyuyabilirsiniz? Merak etmeyin yatağınızı sizin için ısıtırım. Neden düşüncelerini duymaya başladığımdan beri bu Song Yunchu tamamen değişti. Bakalım ne dolaplar çeviriyor. Efendim ne yapıyorsunuz? Ne o? Korktun mu? Bana eşlik etmek istediğini söyleyen sen değil miydin? Zalim hükümdar gerçekten de benimle mi yatacak? Ah hayır ben erkeğim neden göğsümü kapatıyorum ki? Efendim ben Basurum var. Madem eşlik edeceksin, o zaman yerde yat. Hıh! Aptal adam, zalim. Seni pislik. Gerçekten büyük. Bu Song Yunchu. Benim hakkımda ne düşünüyor acaba? Song Yunchu. Aman tanrım. Aman tanrım. Müdürlüğe lütfen beni yanlış anlama. Majesteleri, durum düşündüğünüz gibi değil. İnanıyorum. Aramızda hiçbir şey, gerçekten hiçbir şey yaşanmadı. İnanıyorum. İnan. Kıyafetlerimi giymeme yardım edin. Lütfen efendim şöyle buyurun. Şöyle buyurun lütfen. Evet, kesinlikle haklısınız. Bu zavallı imparatorun sağlığı gerçekten çok kötü. Bir yolunu bulup daha uzun yaşamasını sağlamalıyım. Beli benden bile ince. Hareminden neden uzak durduğuna şaşmamalı. Yoksa elinden bir şey gelmiyor mu? Asıl senin elinden bir şey gelmiyor. Bu Song Yunchu'nun zihninden ne kadar saçma sapan şeyler geçiyor böyle. Vücudunda hiç güç yok. Prensiyle nasıl mücadele edecek? Eğer o ellerin sana lazım değilse, onları kestirebilirim. Hayır, lazım. Lütfen yapmayın. Bu eller hala majestelerine hizmet etmeli. Bir işin yoksa git buradan. Yi Malikanesindeki ziyafete gideceğim. Yi malikanesi mi? Ben de sizinle geleceğim. Çabuk gel. Bak burada ne kadar çok balık var.
İşte hikayenin asıl kadın kahramanı Dük Malikanesi'nin asil kızı Jiang Rumin orijinal hikayede o pislik prensiyi onun ailesinin gücünü kullanarak tahta ele geçirmişti. Neyse ki şu an benim sırrımı henüz bilmiyor. Bu Song Yunchu, gelecekte olacak birçok şeyi biliyor gibi görünüyor. Görünüşe göre Prens Yi gerçekten de ihanet planları yapıyor. Peki ya Song Yunchu'nun sırrı ne? Olamaz. Sırada Prens Yi'nin kurmaca bir kahramanlık yapıp Jiang Rumin'i kendine aşık edeceği sahne var. Buna asla izin vermemeliyim. Birisi suya düştü. Rumin, Rumin, İmdat! Yardım edin. Prens Hazretleri, canınız çok değerli. Bu işi bana bırakın. Bu bedenin eski sahibi dövüş sanatlarında çok yetenekli olmasına rağmen yüzmeyi nasıl bilmez. Aptal. Majesteleri. Ah, majesteleri. İyi misiniz? Beni çok korkuttunuz. Lütfen hemen ısının. Mahremiyet kuralları gereği Yunchu ve Bayan Jiang arasında fiziksel bir yakınlık oldu. Bunun duyulması Bayan Jiang adlı kişinin itibarını zedeleyebilir. Madem durum böyle, karar verdim Yunchu ile Bayan Jiang evlenecek. Ne? Ben evlenmek. majesteleri, bu pek uygun bir durum değil sanırım. Song Yunchu ile Jiang Rumin'in evlenmesiyle ilk olarak Prensi üzerinde kontrol sağlayacağız. İkinci olarak Song Yunchu daha düzgün bir hayat yaşayıp beni daha az rahatsız eder. Ne o? Emirlerime karşı gelmek isteyen mi var? Şu hadsiz imparator beni Jiang Rumin ile evlendirdi ya. Lütfen bekleyin beyefendi. Majesteleri bugün suya düştü. Döner dönmez ateşi çıktı. Olmaz yapmayın Lord Song. Efendimiz, Saray hekimi ilaçlarını çoktan verdi ve her yeri ateşle ısıttık. Ama efendimizin vücudu hala buz gibi. Cari Yun o zamanlar hamileyken soğuk zehri almıştı. Bu yüzden bu kibirli adam doğuştan beri zayıf bir bünyeye sahip. Kitapta vücudunun aşırı derecede soğuduğu yazıyordu. Görünüşe göre hastalık şu an nüksetmiş. Böyle devam edemez. Eğer o adama bir şey olursa Prens Yi'yi devirmeme kim yardım edecek? Lord Song, ne yapıyorsunuz? Vücudum doğuştan sıcaktır. Efendimiz'e bu şekilde sarılırsam belki biraz olsun rahatlamasını sağlayabilirim. Aptal, bu kadar saf ki hiç de eski Song Yunchu gibi değil. Siz şimdi çıkabilirsiniz. Eğer yarın Efendimiz ceza verirse sorumluluğu üzerime alacağım. Kolay gelsin efendim. Hadsiz. Efendimiz, benim yüzümden hastalandınız. Sadece bedenim değil, kalbim bile size aittir. Size biraz sıcaklık vermem hadsizlik sayılmaz. Git buradan. Hemen çık dışarı. Hastalığınız geçince çıkıp gideceğim. Demek başımda tüm gece bekledi. Ne garip, Song Yunchu'nun sadece sesi değil, teninin dokusu bile diğer adamlardan daha narin. Yoksa ben erkeklerden mi hoşlanmaya başladım? Ben erkeklerden hoşlanıyor olamam değil mi? Haşmet Meyap, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kötü hükümdar yoksa beni yakışıklı bulup bana göz mü dikti? Ama onun iktidarsız olduğu söylenmiyor muydu? Böyle bir hobisi olduğunu hiç duymamıştım. Efendim, Yatağı yeterince ısıttın, şimdi git buradan. gidersem giderim nankör adam. Efendim Lord Song gitti. Bu gece göl kenarındaki kamelyada Song Yunchu ve hanımefendi Jiang ailesi için bir ziyafet hazırlayın. Ardından saraydan 2 şişe özel etkili içecek bulup onlara gönderin. Ben bu gece her şeyi oldu bittiye getirmelerini istiyorum. Emredersiniz.
Prense karşı aslında hislerim yok değil. Fakat hükümdar çoktan düğün fermanını verdi. Bundan sonra prens lütfen artık beni görmeye gelmesin. Song Yunchu denen o hain. Bilmiyorum fark etti mi? Liang Weishenk'in benim adamım olduğunu. Kasten işlerimi mahvetmeye cüret etti. Rumin, madem ikimizin de birbirinde gönlü var, neden bu kadar kolay vazgeçelim? Sen Dük konutunun öz kızısın. Eğer baban hükümdar ile konuşmaya razı olursa, hükümdarın fikrinden vazgeçmeyeceğini kim söylemiş? Prens gerçekten çok yüzsüzmüş. Bu evlilik bizzat imparatorun emridir. Prensim, yoksa Bayan Jiyan kişisini imparatorluk fermanına karşı gelmeye mi teşvik ediyorsunuz? Lord Song, dün burnunu başkasının işine sokmasaydın, Rumin neden seninle evlenmeye zorlansın ki? Prensim, eğer gerçekten istemeseydiniz, neden dün durumu doğrudan imparatora bildirmediniz? Korkak, Song Yunchu, imparatorun sana güvenmesine güvenip, sana haddini bildirmeyeceğimi mi sandın? buyurun bir deneyin isterseniz. Yapma Lord Song. Prens çok yetenekli bir dövüşçüdür. Sakın ona kafa tutmaya çalışma. Prensim, Prensim, eğer arkadan saldırmasaydınız, ömrünüz boyunca beni kılıcınızla yaralama şansınız olmazdı. Jiang Rumin ile evlenmeyi istemiyor olsam da, onun asla Prens Chun Tian'in eline düşmesine izin vermeyeceğim. Bayan Jiang, imparator bir şölen verdi bile, seni saraya götürmemi bekliyor. Majesteleri, sadece bedenim değil, bu kulunuzun kalbi de tamamen sizindir. Korkarım ki şu anda Song Yunchu ilacı içmiş ve Jiang Rumin ile baş başa kalmıştır. İmparatoru koruyun. O buraya nasıl gelebildi? Majesteleri korkmayın, yanınızdayım. Siz aramaya devam edin, ben majestelerini korumak için burada kalacağım. Emredersiniz. İyi ki suikastçılar olduğunu duyduğumda hikayenin bu kısmını hatırlayıp hemen buraya gelmişim. Yoksa bu zalim imparatorun işi bitecek. Onca kraliyet muhafızı suikastçıları durduramazken o tek başına 10 kişiye bedeldi. Şu an için beni kullanıp Prens Yiğit'ten kurtulmak için canla başla beni koruyor. Fakat bir gün bana ihanet ederse Majesteleri iyi misiniz? Bayan Jiang'in hekimlikte çok usta olduğunu duymuştum. Ona sesleneyim de size bir baksın mı? benim hastalığımın çaresi yok. Lord Song bunca yıldır benimle birlikteyken bunu nasıl hatırlamazsın? Pislik imparator yoksa şüphelenip benim gerçek Song Yunchu olmadığımı mı anladı? Tahmin ettiğim gibi. Konuş. Ben. Sadece sizin için endişelendim majesteleri. Öyle mi Lord Song? Aslında numara yapmana gerek yok. Senin yeteneklerinle ellerimden tamamen kurtulabilir, hatta işimi bile bitirebilirdin. Bunlar senin için çocuk oyuncağı değil mi? Yoksa seni cezalandıramayacağımı mı sanıyorsun? Bu zalim imparatordan kitapta bahsederken ne yapacağı belli olmayan biri derlerdi. Beni cezalandırmayacağını nasıl düşünebilirim ki? Ben sadece doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. Majesteleri beni yok etmek istiyorsanız buyurun edin. Dövüş sanatlarında her ne kadar usta olsam da kalbim yalnızca size sadıktır. Defol, git o nişanlının yanına. Hain imparator ne bileyim sanıyor. Bana ne tür bir şarap hazırladı. Yazık, görünüşte öyleyim ama gerçekte işe yaramaz biriyim. Majesteleri, ben hiçbir yere gitmiyorum. Sadece burada kalıp size hizmet etmek istiyorum. Sadece bana hizmet etmek mi istiyorsun? Sadece size hizmet etmek istiyorum. Majesteleri, Az önce bana hizmet edeceğini söyleyen sen değil miydin? Şimdi neden korkuyorsun? Yoksa sen, Başbakan Song yalan söylemeye o kadar alışmışsın ki az önce dediklerini hemen unuttun mu?
Majesteleri, başınız mı yine çok ağrıyor? Biliyorum. Ne zaman başınız ağrısa birilerini cezalandırmak istiyorsunuz. Sadece size biraz masaj yapmak istemiştim. Belki biraz olsun rahatlatır. Benim zalim olduğumu mu kastediyorsun? Kitaplarda şöyle yazar, Junli Luo bu sancılar başladığında acı kalbi binlerce karıncanın ısırmasından daha beterdir. Junli Luo ise buna sadece dayanır, artık dayanamaz hale gelince etrafı yıkmaya başlar. Ve sonunda aklını tamamen yitirip insanların canını yakmaya başlar. Ne zalimi. Sadece ilgi bekleyen biri gibi. Buna nasıl cüret eder? Endişelenmeyin majesteleri. Ben asla haddimi aşmam. Bu Song Yunchu neden bu kadar hoş kokuyor? Tıpkı bir kadın gibi. Bu görkemli yatakta yatmak yer karosundan çok daha rahat. Song, Lord Song, Bayan Jiang, siz dün geceyi... Yoksa dün geceyi imparatorun yanında mı geçirdiniz? o öyle değil. Dur açıklayayım. Yanlış anladın. Song Yunchu, çamaşırların burada kalmış. Şey, Neden hayır. bu tavırlar? Lord Song, bu ilk gecemiz değil ya. Lord Song gerçekten de imparatorun gözdesi. Neyse, görünüşe göre nasıl açıklarsam açıklayayım bir türlü anlaşılmayacak. Gidelim. Seni evine kadar ben bırakayım. Prens dün Lord Song'e karşı kaba davrandı. Bu yüzden Rumin olarak onun adına Lord Song'dan özür diliyorum. Her ne kadar Lord Song ile fazla görüşmemiş olsak da, inanıyorum ki Lord Song hakkında çıkan dedikodulardaki gibi biri değil. Ben Rumin, Lord Song'dan içtenlikle rica ediyorum. Lütfen imparatordan bu nişanı bozmasını iste. Dün gece o huysuz imparator Jiang Rumin ile benim için ziyafet vermişken sarayda suikastçılar belirdi. Muhtemelen prensiye artık yerinde duramıyor. İmparatorun nişanı bozmaya razı olması için bir yolunu bulacağım. Ama Bayan Jiang, bana bir konuda söz vermen gerek ki. Prensiden uzak dur. Prens dün sadece öfkesine yenik düştü. O aslında öyle biri değildir. Eğer sorumluluk sahibi bir adam olsaydı ve seni gerçekten sevseydi, bunu imparatora gidip kendisi söylemeliydi. Ama o seni zorladı. Bayan Jiang, babanı bu işe karıştırmanı ve ona dilekçe sundurmanı istedi. Dük Jiang devletin dükü ise prensi de sonuçta bir prens değil mi? Bayan Jiang çok safsın ama sakın kötü niyetli insanlar tarafından kullanılmana izin verme. O buna değmez. Şimdi Yangtze salonuna gidip imparatorun belgeleri incelemesine yardım etmem gerek. Şimdilik izninizle. Lordum, dün gönderdiğimiz adamlar şu alçak Song Yunchu tarafından etkisiz hale getirildi. Duyduğuma göre tüm geceyi sarayda geçirmiş. Sabah olunca da Bayan Jiang'in malikanesine dönmesine eşlik etmiş. Dövüş sanatlarındaki yeteneği gerçekten inanılmaz. Fakat aramızda artık bir düşmanlık var. Onu kendi tarafımıza çekmemiz imkansız. Tütsüyü yerleştirdiniz mi? Evet, kargaşadan faydalanıp imparatorun tütsüsünü değiştirdik. Şüphesiz bugün baş ağrıları çok daha şiddetli bir hale gelecek. Yunnilu hakkındaki zalim hükümdar ünü bir kez kesinleşince, ben de meşru bir şekilde sarayı hainlerden temizlemeye başlayabilirim. Kim anlar ki? Üniversitede tarih okudum, seçmeli dersim de siyasetti. Mezun olduktan sonra işsiz kalacakken meğer kısmetim burada. Bu işi bulmakmış. Bu seferki notların içeriği eskisi gibi değil. Sadece yandaş toplamaya ya da rakipleri elemeye yönelik de değil. Fakat şu yazın gerçekten çok çirkin. Seni kollamasaydım bu berbat yazı tarzıyla kimseyi kandıramazdın.
Efendim, başınız yine mi ağrıyor? Çok tuhaf. Durum neden aniden kötüleşti ki? Bu koku neden bu kadar tanıdık geliyor? Bu tütsüde bir sorun var. Efendim bunun içine fazladan bir aroma eklenmiş. Daha önce Yi malikanesi içerisinde aynı kokuyu duymuştum. Prens Yi. Gerçekten Prens Yi mi? Yoksa Song Yunchu yine geçen seferki gibi hem suçlu hem güçlü mü davranıyor? Prens Yi'yi devirmek için tütsüye bilerek baharat ekleyip kasten başımın ağrımasına mı sebep oldu? Majesteleri, Sorsana. Eğer sorarsan dili yalan söylese bile kalbinin sesi yalan söylemeyecektir. Yoksa sormaya korkuyor musun? kara gökyüzü yere iniyor, parlak yıldızlar ona eşlik ediyor. Git buradan. Hemen defol. Hatırladığım kadarıyla o romanda Jun Lilyo'nun baş ağrısı aniden şiddetlenince birine zarar verip adının zalime çıkmasına sebep oluyordu. Prens Yi de bu durumu isyan çıkarmak için geçerli bir sebep olarak kullanıyordu. Majesteleri, lütfen önce o kılıcı yere bırakın. Kendinize zarar vermenizden korkuyorum. Şimdi gidip hemen hekimi çağıracağım. Söylediğim şeyi anlamıyor musun? Efendimiz, kılıcı lütfen bana verin. Sana bedelini ödetmeye cesaret edemeyeceğimi mi sanıyorsun? Sen. Majesteleri, biliyorum ki bir nebze mantıklı düşünebildiğiniz sürece kimseye zarar vermeyeceksiniz. Korkmuyorum. Hiç korkmuyorum. Majesteleri. Efendim. Hükümdarım. İzninizle başınıza masaj yapayım. Geçen sefer yaptığımda çok geçmeden uykuya dalmıştınız. Song Yunchu. Asıl amacın ne senin? Aklından neler geçiyor? Bu adam gerçekten tuhaf. Başı bu kadar ağrırken sadece bir hizmetkarı değil, yoldan geçen bir yabancı bile olsaydım, ilgi göstermem gayet insani bir durum. Hala neden şüpheleniyor ki? Neyse, muhtemelen sevgi eksikliği çekiyor, zavallı şey. Sen. Bu seferlik beni durdurmuş olsan da, hastalığım her nüksettiğinde, yanımda olacağının garantisini verebilir misin? Elbette. Zaten her gece yanınızda değil miyim? Müsterih olun efendim, sizi asla terk etmeyeceğim, sonsuza dek yanınızda kalacağım. Ne sonsuzu? Sen sadece beni kullanıp Prens Yi'yi devirmek istiyorsun. Beni kandırmaya mı cüret ediyorsun? Bunun bedelini sana çok ağır ödetirim. ...161, 162, 160... Aman tanrım, bu adamın tek bir gözünde tam 163 kirpiği var. Demek bu yüzden kirpikleri bu kadar gür görünüyor. Kapa çeneni. Majesteleri, bendeniz hiçbir şey demedi. Nefes alışın beni rahatsız etti. Huzurumdan çık. Gerçekten de gitti. Gidersen git, sakın geri dönme. Arz ederim efendim. Naçizane görüşüme göre sadece masaj yapmak sorunu temelden çözmeyebilir. Bu yüzden Bayan Jiang'in çağrılmasını istedim. O belki de baş ağrınızı hafifletmenin bir yolunu bulabilir. Ne dersiniz? Bir denemesine izin verelim mi? Majestelerinin Lord Song'e olan bakışı sanki onu cezalandırmak istiyor gibi. Gerçekten ürpertici. Daha iyi misin? Kitapta yazdığına göre bu adam çocukluğundan beri narin biriymiş. Üstelik tedaviden de çekiniyormuş. Majesteleri, eğer tedavi olmaktan korkuyorsanız önce bir şeker yiyebilirsiniz. Haydi. Ne saçma sapan bir uydurma bu. Ben ne zaman tedaviden korkmuşum?
Bakacaksan çabuk bak. Bana bir iyilik yapabilir misin? Bu tütsüde bir sorun olup olmadığına bak. Üzgünüm. Baharatlar ve zehirler konusunda pek uzman değilim. Ancak bu tütsü gerçekten tuhaf. Yine de kokusu. Zehirli gibi durmuyor. Lord Song. Birinin hükümdar. Cezalandırmaya çalıştığından mı şüpheleniyorsun? Jiang Rumin baş karakter, uzman değilim dese de bunu kendi tıp yetenekleriyle kıyaslıyor. O fark etmediyse saray hekimleri hiç anlayamaz. Ama bu tütsü kesinlikle garip. Başka bir yol bulmalıyım. Bir şey yok, sadece boş kuruntular. Bayan Jiang, hiç başka işlerle uğraşmayı düşündün mü? Başka işler mi? Biliyorum Prensiye ile aranızda bir gönül bağı var. Sizden bağınızı koparmanızı istemek muhtemelen hiç kolay olmayacak. Ama bence bir kadın için hayat sadece evlenmekten ibaret değildir. Bayan Jiang, eğer başka bir şey yapmak istersen bir başbakan olarak seni tüm gücümle destekleyeceğim. Efendim, bu söylediklerinizi gidip iyice düşüneceğim. Kim var orada? Majesteleri. Sana biraz merhem sürüyorum. Neden bu kadar tepki gösteriyorsun? Yoksa vücudunun başka bir yerinde de mi yaran var? Şimdi hemen senin için başhekimi çağırtıyorum. Gerek yok. Hiç gerek yok. Bu küçük sıyrıklar için hekim çağırmanıza gerek yok. Eğer tüm vücudum kontrol edilirse o zaman boynumda gerçek bir kılıç yarası açılacak. Song Yunchu ne demek istiyorsun? Ancak majesteleri sizden gerçekten bir maruzatım olacak. Lütfen Bayan Jiang ile olan nişanımı bozun. Nişanı bozmak mı? Ben Majesteleri lütfen Bayan Jiang'ı Prens Yi ile evlendirmeyin. bir dakika. O nişanı bozmak istiyor ama ben neden mutlu hissediyorum? Prens Yi'yi boş ver. Sen normalde Bayan Jiang ile gayet iyi geçinmiyor muydun? Neden nişanı bozmakta bu kadar kararlısın? Söyleyemediğim gizli bir rahatsızlığım var. Bayan Jiang asil biri, ona engel olmak istemiyorum. Sen benim en önemli adamımsın. Kim sana layık olamaz? Hem gizli bir rahatsızlığın olsa bile elbet tedavisi bulunur. Bundan sonra bu konuyu duymayacağım. Majesteleri bilmiyor ki benim bu hastalığımın ancak Tayland'a gidip bir operasyon geçirince iyileşme şansı var. Neyse, sanırım başka bir yol düşünmem gerekecek. Tayland mi? Tayland nasıl bir yer? Ve bu operasyon dedikleri de nedir? Madem majesteleri uyandı, o halde izninizle malikaneme döneyim. Bütün gece dışarıdaydım, üstümü değiştirmeye bile fırsatım olmadı. Gidebilirsin. Huzurunuzdan ayrılıyorum. Majesteleri. Bu Yangtze Sarayı'ndaki tütsüler kimlerin elinden geçti? Majesteleri. Yoksa Yangtze Sarayı'ndaki tütsülerde bir sorun olduğundan mı şüpheleniyorsunuz? Her neyse, Song Yunchu akşam buraya, Yangtze Sarayı'na geldiğinde konuşuruz. Efendim, duyduğuma göre Lord Song bu akşam Lanhua Kulesi'nde bir ziyafet veriyor. Korkarım ki bu gece buraya gelmeyecek. Ayrıca şunu da duydum. Başka ne duydun? Ben sadece Lord Song'un adamlarının dedikodularını duydum. Lord Song'un erkeklerden hoşlandığını söylüyorlar. Saçmalamayı kes. Gerçekten efendim.
Bu gece Lord Song'e yaranmak için yanına 2 tane yakışıklı genç hazırlamışlar. Lord Song. Ben Deniz Lanye. Ben Deniz Feng Shui. Bırakın da size biz eşlik edelim. Demek bana özenle hazırladığın hediyen bu muydu? Efendim, lütfen izin verin size layığıyla hizmet edelim. İzin verin bacaklarınıza masaj yapayım. Gerek yok. Chu Yuni, senin kafan tamamen karışmış değil mi? Lord Song, bana karşı rol yapma. Daha önce de senin için birilerini getirmiştim ve kabul etmiştin. Majestelerinin senin için bir evlilik ayarladığını, Dük Malikanesu'nun Bayan Jiang'i ile ve bunu istemediğini duydum. Hala öyle olmadığını mı söylüyorsun? Öyle olduğumu düşünsen bile bari bana en azından keskin bakışlı, uzun boylu, kaslı ve yakışıklı birini seçemez miydin? Şunlara bak, bunlar ne? Ben de buradayım. Ben de. Eğer göğüsleri dümdüz olmasaydı neredeyse cinsiyetlerinden şüphe edecektim. Beğenmedin mi? Yoksa sen, olgun ve hala çekiciliğini koruyan birilerinden mi hoşlanıyorsun? Arkana dön. Hiç kimseyi sevdiğim falan yok. Genç ya da yaşlı, erkek ya da kadın olması fark etmez, kimseyle ilgilenmiyorum. Saçmalamaya devam edersen bedelini ödetirim. Lütfen size hizmet etmeme izin verin. Lord Song. Lord Song. Şunları benden uzaklaştırın. Ben size ilk görüşte aşık oldum. Sonsuza kadar sadece size hizmet etmek istiyorum. Hadi ama. Size hizmet etmemize izin verin. Efendim. Lütfen. En azından benim kalmama izin verin. Efendim. Hadi için. Bir yudum daha alın. Majesteleri, Eğlence çocukları. Hem de 2 tane. Escort. Üstelik tam 2 tane. Majesteleri, Song Yunchu. 1. sınıf bir yetkili olarak böyle sefaat içinde yaşamanız beni hayal kırıklığına uğrattı. majesteleri, bu sadece aramızda küçük bir şakalaşmaydı, bir yanlış anlama oldu. Askerler. Bu ikisini alıp götürün. Majesteleri, lütfen onları bağışlayın. Bu iki eskort pek yakışıklı olmasalar da sonuçta masum birer insan. Eğer başlarına bir şey gelirse bu çok büyük haksızlık olur. Lütfen majesteleri, şu imparator düşünmüyor mu bu iki eskort yanınızda o kadar sönük kalıyorlar ki? Her gün sizin gibi birinin yanındayken onlara nasıl dönüp bakabilirim? Majesteleri, yüce gönüllü olun ve kusurumuza bakmayın, olmaz mı? Efendimiz, bir daha asla böyle bir şey olmayacak. efendim. Bu şarabı sen mi yaptın? Evet. Güzel. Alın bunu, 20 değnek vurun. Sadece bir kadeh şarap doldurmuştum. Neden 20 sopa cezası aldım? Hayır, majesteleri. Eğer cezalandırmak isterseniz karşı gelmeye cüret edemem. Fakat ne hatası yaptığımı da bilmiyorum. Lütfen bunu bana açıklayın. Hadi gidelim. Teğmen, majesteleri kimin cezayı hak ettiğini gayet iyi bilir. Hata yapmamış olsaydın cezalandırılır mıydın? 20 sopa yemene rağmen bunun hala Lord Song'un hatırına verildiğini bil. Bundan sonra hareketlerine dikkat et. Ve Lord Song'un itibarına leke sürme. Lord Song mu? Lord Song. Bunu kendisi bile umursamıyor. Zaten adı kötüye çıkmış biri. O zaman majesteleri neden? Son günlerde sarayda dolaşan söylentilere göre Lord Song her gün ve gece majesteleriyle aynı odada uyuyormuş. Lord Song'un gerçekten böyle alışkanlıkları mı var? Aman tanrım. Majesteleri ve Lord Song. Majesteleri ve Lord Song arasında bir şeyler mi var?
Dövülmem isabet olmuş, hak etmişim. Aslında niyetim sadece Lord Song'u mutlu etmekti. Beklemediğim bir şekilde büyük bir sırrı ortaya çıkardım. Sonunda insanın başına dert açacak böyle bir sırra ortak olacağıma, keşke işimi bitirselerdi. Lord Song. Beni çağıran kişi Chu Yuni müydü? Majesteleri, o sadece vurdum duymazın teki, bu kadar sopaya dayanamaz. Chu Yuni her ne kadar sorumsuz biri olsa da sonuçta Song Yunchu'nun en yakınlarından biri sayılır. Chu ailesi nesillerdir hizmet ediyor. Prens Yi'yi devirmek için Chu ailesinin desteği bizim için vazgeçilmez. Endişelenme. Ne yaptıklarını biliyorlar. Ben senin yanındayken neden aklın hala başkasında? Şarap içmeyi sever misin? İçiyor musun? İçiyorum. Şerefe. Hadi bir kadeh daha içelim. Yürü. İç. Bir kadeh daha. Alkol toleransın nasıl bu kadar düşük olabilir? Hepsi imparator yüzünden. Sürekli bana içirdi. Nereden bilebilirdim hemen sarhoş olacağını? Sadece senin 2 kadeh fazla içmene izin verdim. Ne iki kadehi? O Chu Yuni tarafından kendi evinde mayalanan bir meyve şarabıydı. Alkolsüz gibiydi. Duyduğuma göre ağacın altında 20 yıl gömülü kalmış. Sırf bana hürmetlerini sunmak için çıkarmışlar. Gerçekten de çok lezzetliydi. Majesteleri, adamlarıma emir versem de onu malikanesine mi götürseler? Bu kadar sarhoşken ne malikanesi? Sarayımıza gidiyoruz. Lord Song saray aşçısının sizin için hazırladığı bu akşamdan kalma çorbası. Sizi biraz ayıltayım efendim. Bu canavar da nereden çıktı? Çok korkunç. Bana daha fazla yaklaşırsan sana bedelini ödetirim. Majesteleri, Lord Song ilacını içmeme izin vermiyor. Ben bu kadar sevimliyken benim çirkin olduğumu söylüyor. Bakın beni ne hale getirdi. Siz ikiniz gidin. Chu Yuni nereden bulmuş sizin gibi iki tanesini? Siz ikiniz hiç benim tipim değilsiniz. Benden uzak durun. Song Yunchu. Hey yakışıklı, oldukça iyi görünüyorsun. Karın kaslarına bakayım. Senin ne kadar pürüzsüz. Sadece o berbat imparatora biraz benziyorsun. Song Yunchu, sen gerçekten cezanı mı arıyorsun? Sizler dışarı çıkın. Benim emrim olmadan kimse içeri girmeye cüret etmesin. Ayrıca bugün olanlar hakkında kim dedikodu çıkarmaya kalkarsa canına mal olur. Emredersiniz.
Hadi. Lord Song yine mi bu geceyi onunla geçirecek? İmparator gerçekten de Lord Song sarhoş olsa bile onu rahat bırakmayacak mı? Gel bakalım. Önce şu ilacı iç. İstemiyorum. Beni zehirleyecek misin? Bak, ben bile içtim. Zehir değil. Öyle mi? Song. Song Yunchu. Neden bağırıyorsun? Kulağım duymuyor değil. Ayrıca ismini doğrudan söylemene izin vermiyorum. Lord Song diyeceksin. Bu Song Yunchu'nun iç gücü çok fazla. Bir türlü kurtulamıyorum. Şarap. Çok acı. Uyumak istiyorum. Uyumak mı? Önce cübbeni çıkar da öyle uyu. Olmaz. Kimse kıyafetlerime dokunamaz. İkimiz de erkeğiz. Ne sakıncası var? O gençlerin dokunmasına izin var da benim dokunmamamı yok. Çıkarmayacağım işte. Böyle yatacağım. Sana dokunmaya meraklı değilim. İçince ne yaptığını bilmiyorsun. Kim bilir kaç kişiye dokundun. Ben neden aniden Song Yunchu'nun resmini çizmeye başladım? Majesteleri. Majesteleri beğendiniz mi? Çık dışarı. Beğenmediğiniz için mi? Yoksa cesaret edemediğinizden mi? Song Yunchu, nasıl bir kadına dönüştün? Majesteleri, sarsılmaz dostluklar nadir değildir. Yüce bir hükümdar olarak siz, yoksa sadık kulunuz için geleneklere karşı çıkmaya korkuyor musunuz? Yalnız üstün olan taraf ben olacağım. Song Yunchu, bu ne cüret? Buna izin vermeseniz de zaten defalarca haddimi aştım. Bir kereden daha ne çıkar? Efendim, uyandınız. Lord Song'un duyduğuna göre. Dün gece sizi tüm vakit boyunca rahatsız etmiş, bundan çok mahcup olmuş, bu yüzden özel bir güç çorbası hazırlatmış. Defol. Lütfen beni bağışlayın majesteleri. Sadece bir rüyaydı. Biz Song Yunchu ile sadece hükümdar ve kuluyuz ve sadece öyle kalabiliriz. Garip, o gün çok içtiğimden beri hükümdar benden kaçıyor gibi görünüyor. Beni görmeyi reddediyor. Acaba Lord Song'i arıyorum. Lord Song benim. Siz kimsiniz? Ben Daxing ilçesi halkındanım. Daxing ilçesi Prens, Yi toprağına bağlıdır. Veba salgını yüzünden şehri karantinaya aldılar. Halk şehirde acı içinde yok olup gidiyor. İlçe yöneticisi dedi ki, sizinle eskiden okul arkadaşıymış. Sizin kökleriniz de Daxing ilçesine dayandığı için belki bu konuyla ilgilenirsiniz. Efendim ayrıca dedi ki, en çok gümüşü severmişsiniz. Bu topladığımız 42 dolar, tek bir kuruşuna dokunmadım.
Kimse yok mu? Hazırlayın beni. Saray gidiyoruz. Lord Song, İmparator sizi görmek istemiyor. Acil bir durum var, çekil önümden. Song Yunchu, sen kimden cesaret alıp da buraya izinsiz girmeye cüret edersin? Majesteleri, elime gizli bir mektup ulaştı. Daxing ilçesi bölgesindeki veba salgını vaziyet oldukça tehlikeli. Bu veba asla sıradan bir felaket değil. Daxing ilçesi halkını kurtarmak asla kolay olmayacak. Efendim, felaket bölgesine bizzat gidip yardım etmek istiyorum. Olmaz. Majesteleri, veba çok hızlı yayılıyor. Bu halkın güvenliği meselesidir. Zamanımız tükenmek üzere. Kendi hayatını hiçe sayıp gidecek misin? Yoksa bunun nedeni orası Prens Yi'nin bölgesi olduğu için mi? Majesteleri, o zavallı adam gözlerimin önünde son nefesini verdi. Vücudu yaralar içindeydi. Nasıl başardı bilmiyorum ama sürünerek başkente kadar gelmiş. Ondan 42 gümüş alıp bu görevi üstlendim. Bu işi halledeceğime söz verdim. Daxing ilçesi bölgesi Prens Yi'ye ait olsa da oraya gitmeye cesareti olan da bunu başarabilecek olan da tek kişi benim. Lütfen izin verin. Fakat Prens Yi'nin ihmalkarlığı ve olayları gizlemiş olması sebebiyle onu yine de cezalandırmanız doğru olacaktır. Yine o kurnaz tavırların. Merak etmiyor musun? Senin neden Prens Yi'ye karşı olduğunu bildiğimi. Kurnaz mı? Ben sadece size karşı son derece sadık bir kurnazım. Bu basit oyunlarımı asla sizden saklama niyetim yoktu. Zaten sizden hiçbir şey kaçmaz. Vebanın tedavisi imkansıza yakın. Üstelik çok da bulaşıcı. Eğer gidersen belki başarı bile elde edemeden başından olacaksın. Biliyorum. Dediğim gibi ben sadece doğru olduğuna inandığım şeyi yaparım. Pekala, git. Majesteleri. Şayet oradan sağ salim geri dönmezsen sana bunu ödetirim, bilesin. Emriniz olur. Lord Song. Duydum ki Lord Song veba salgınını durdurmak için Daxing ilçesiye gidiyormuşsunuz. Efendim, sizinle birlikte gitmek istiyorum. Bayan Jiang, veba çok tehlikelidir. Saraydan gönderilen hekimler bile bu görevden kaçmak için her yolu denerken sen neden kendini bu riske atıyorsun? Bana daha önce söylediklerinizi gittikten sonra uzun süre düşündüm. Anladım ki Lord Song haklıymış. Bir kadının önünde sadece evlilik yolu olmamalı. Salgını önleme çalışmalarına katılmak, kendi yapmak istediğim bir şey. Lütfen Lord Song, buna izin verin. Lord Song, beni götürmeseniz bile ben kendi başıma oraya geleceğim. Mesele şu ki, Bayan Jiang sonuçta narin bir kadın. Narin bir kadın olsa ne olur? Saraydaki hekimlerin çözemediği majestelerinin o şiddetli ağrılarını iyileştiren kişi ben değil miydim? Buna ne dersiniz?
Lord Song, haksız mıyım? Pekala seni de götüreceğim. Ancak bunu takmak zorundasın. Bu da ne? Maske. Bunu takarsan hastalığın bulaşmasını bir ölçüde önleyebilirsin. Sizi ancak güvenliğinizi sağladıktan sonra yanımda götürebilirim. Maske mi? Bu gerçekten harika bir şey. Tamam, takacağım. Hadi gidiyoruz. Sadece Daxing ilçesi meselesi yüzünden. Bir avuç sefil halk için mi? Hükümdar, sırf bu küçük olay yüzünden nasıl beni cezalandırır ve divana girmemi yasaklar? Song Yunchu tarafında durumlar nasıl? Yanında Bayan Jiang'ı da götürmüş. Duyduğumuza göre Bayan Jiang, salgını tedavi edecek reçeteyi çoktan hazırlamış bile. Görünüşe göre yakında hastalığı tamamen durduracaklar. Seni gidi Jiang Rumin. Bana yardım etmek yerine gidip Song Yunchu'nun başarısı için uğraşıyor. Benim topraklarımdaki işlere burnunu sokması resmen beni küçümsemek demek. Çabuk gidin, zehirli hatunu buraya çağırın. Bu hain defalarca beni kışkırttı. Saraydaki yandaşları bile sürekli beni suçluyor. Onun bu gidişinin geri dönüşü olmayacak. Bu seferki veba salgını mücadelesi gerçekten tam bir zafer sayılır. Yarın başkente vardığımızda majesteleri bizi mutlaka ödüllendirecektir. Sadece ödül almayı düşünmeyi bırak da önce geçen seferki hatalarını nasıl telafi edeceğine bak. Efendim bakın, ileride bir kadın var. Görünüşe göre hastalanmış, gidip ona yardım edeyim. Gitme. Bu bir tuzak olabilir. Bu hain Song denilen kişi gerçekten prensin söylediği gibi son derece kurnaz, şüpheci ve kaba bir adam. Efendim, galiba biraz hastayım. Vücudum yanıyor adeta. Efendim, Güzel numara ama maalesef ben bu oyunlara gelmem. Dışarıdan çekici görünen ve insanların aklını çelmeyi başaran tam da kitaplarda anlatılan türde bir karaktersin. pislik herif, güzellikten anlamıyorsun. Seni buraya prensi mi gönderdi? Tahmin et bakalım. Tahmin etmeyeceğim. Görünüşe göre bu, orijinal kitaptaki prensiyin yardımcısı Zehirli Hatun. Yazık ki ana karaktere tüm kalbiyle bağlı olmasına rağmen sonunda o da trajik bir şekilde cezalandırılmaktan kaçamayacak. Song Yunchu, ne yapıyorsun sen? Majesteleri, sizin burada ne işiniz var? Majesteleri yarın başkente varacağınızı duyunca özel olarak erkenden geldi. Senin günlerini bu kadar. Keyifli geçirdiğini bilmiyordum. Hayır, ben öyle demek istemedim. Efendimiz. Ne püskürttün sen? Beni sorgulayacağına ona bir kadın bulsan iyi edersin. Yoksa sonu çok kötü olacak. Bu zehir gerçekten çok güçlüdür. Shen Yue, al bunu, zindana atın. Emredersiniz. Zehir konusunda Jiang Rumin'den daha usta olan tek kişi odur. Belki Tütsü'deki, hatta o zalim hükümdarın üzerindeki zehri çözebilir. Şimdilik senin kaldığın yere gidiyoruz. Peki. Daha ne dikiliyorsun orada? Çabuk birini çağır. Birini mi? Hükümdar için bir kadın mı, yoksa bir uşak mı çağırmalıyım? Ne uşağı? Asıl uşağa benzeyen sensin. Git ve Bayan Jiang'i buraya çağır. Tamam, Bayan Jiang. Efendimiz, lütfen endişelenmeyin. Bayan Jiang hemen. Efendimiz, lütfen sakin olun. İyice bir bakın. Ben Song Yunchu. Ben bir erkeğim. Ben bu ülkenin hükümdarıyım. Ne istersem elde edebilirim.
Hünkârım, ilacın etkisi altındasınız. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Her şeyi yanlış anladınız. Tabii yanlış yanlış anlamışızdır. Efendimizin canı yanmasın diye korktum. O yüzden direnemedim. İnandık. Kesinlikle direnemedin. Rumin, lütfen bir an önce Efendimizin nabzına bak. Kim düşünürdü ki Lord Song ile hünkârımızın böyle bir ilişkisi olduğunu? Yoksa hünkârımız Lord Song ile evlenmeme, gerçekleri gizlemek için mi izin verdi? Hünkârımız imparatordur. İstediği her şeye sahip olabilirdi. Ama o Lord Song uğruna. Efendimiz ilacını içince kendine gelecek değil mi? O Huzurunuzdan halde ayrılıyor. Ben de huzurunuzdan çekiliyorum. Hadi gidelim hemen. Ama hünkârımızı korumam gerekiyor. Gidiyoruz diyorum. Efendimiz, işte şimdi bittim. Şu üçü sahiden de bu huysuz hükümdar ile benim aramda bir kardeşlik bağım olduğunu sanıyor. Ben ve Song Yunchu. Gerçekten ilk adımı atan ben miydim? Majesteleri, uyandınız mı? Senin burada ne işin var? Peki ya Song Yunchu nerede? Daha önce sizinle Lord Song ilgileniyordu. Ancak az önce Bayan Jiang onu yanına çağırdı, sanki konuşacakları bir şeyler varmış gibi görünüyordu. Eyvah eyvah! Bunu nasıl unutabildim? Siz ve Bayan Jiang, görünüşe göre rakipsiniz. Beni onun yanına götür. Rumin, bu salgın döneminde büyük bir başarı gösterdin. Ne istersen iste, çekinme, senin adına majesteleriyle bizzat görüşebilirim. Lord Song, bu yolculuktan çok şey öğrendim. Ve nihayet Lord Song, o gün söylediklerinizdeki anlamı anladım. Haddimi aşarak efendiden, kliniğim için majesteleri tarafından bizzat bahşedilmiş bir levha istemesini diliyorum. Dilerim gelecekte insanlar benden, yani Jiang Rumin'ten bahsederken, artık Jindük'ün en büyük kızı Jiang Rumin değil, şifacı hekim Jiang Rumin derler. Şu veba salgını görevinden beri nasıl da bu kadar çok değişti. Bayan Jiang, Song Yunchu. majesteleri, sonunda uyandınız. Gecenin bir yarısı kendi odanda güzelce dinlenmek yerine Bayan Jiang'le baş başa aynı odadasın. Song Yunchu. Sen gerçekten gittikçe kuralları çiğnemeye başladın. Majesteleri, ama benim odamda uyuyan kişi siz değil miydiniz? Yani demek oluyor ki eğer ben sabaha kadar uyanmasaydım, bütün geceyi Bayan Jiang'le aynı odada mı geçirecektin? Kesinlikle hayır. Şimdi gitmeye hazırlanıyorum zaten. Yine mi başladı? Ben gidiyorum. Dışarıda bu kadar uzun süre kalınca sanırım aklın başından gitmiş. Yine başladı. Zalim imparator ne kadar da bağnaz. Belki gelecekte Jiang Rumin'le evleneceğim bile. Bir odada kalmakta ne varmış? Aynı yatakta yatsak bile. Bizimki saf yoldaşlık bağı. Ne bağı? Jiang Rumin'e karşı bir şeyler hissediyor. Hatalıyım, özür dilerim, merak etmeyin majesteleri, bir daha böyle bir şey olmayacak. Hatalı olduğunu mu sanıyorsun? Aslında sen asıl hatanın nerede olduğundan bile habersizsin. Beni hiç anlamıyorsun, hiç farkında değilsin. Ne kadar büyük bir hata yaptığının. Evet, beni öylece odada yalnız bırakıp koşarak Jiang Rumin'in yanına gittin. Ne kadar da heveslisin. Hayır, bir şey söylesene. O kadar uzağa gidip, bir ay boyunca dışarılarda çok zorluk çekmiş olmalısın.
Zampara bir prens ve şirin bir kaymakam. Bu da ne saçmalık? Bu sadece bir derin dostlukları anlatan basit bir hikaye kitabı. Song Yunchu bunu bilerek mi yaptı? Güçlü bir ruh, cinsiyeti ayırt edilemeyen bir karakter. Gerçek duyguların cinsiyetle ilgisi yoktur. Bu tam bir saçmalık. Onu sadece ilacın etkisinde olduğum için öptüm. O bunu hiç önemsemezken ben neden onun açıklama yapmasını bekliyorum? Ben sanki... Hükümdar nerede? Bilmiyorum. Shen Yue ile o sabahın köründen beri ortalıkta yoklar. Belki de buradaki yatağı beğenmediği için çoktan saraya dönmüştür. Dönmüş olması daha iyi. Yoksa dünkü olayları düşününce işler biraz utanç verici. Anlıyorum. Bu arada o zehirli hatun hakkında ne yapmayı planlıyorsunuz? Onun asıl efendisi Prens Yi ona en ağır şekilde sorgu yapsak bile gerçekleri itiraf etmeyebilir. Ama her şey çok ortada. Doğrudan sizi, yani efendiyi hedef alıyordu. Böylece gitmesine izin mi vereceksiniz? O kadını bir iş için kullanacağım. Önce onu serbest bırakmış gibi yap. Bırakmak mı? Onu bırakmadan önce hükümdarın mola yerinde saldırıya uğradığı haberini etrafa yay. Prens Yi bizden çok daha fazla endişelenecektir. Önce bütün izleri sil. Zamanı gelince... Anladım efendim. Prens? Gerçekten o mu yapmış olabilir? Liang. Prens mi seni beni almaya gönderdi? Beni kandırmaya nasıl cüret edersin? Prens panzehiri bana çoktan verdi. Boşuna uğraşmayı kessen iyi edersin. Ben prense tüm kalbimle bağlıydım. Bana neden böyle bir şey yaptı? Alt tarafı bir hizmetçisin. Eğer efendin gitmeni istiyorsa, gitmelisin. Sensin. Prens ile aramı bozmak için hangi kirli oyunları çevirdin? Hükümdara yanlışlıkla zarar verdin. Prens Yi'nin gözünde çoktan gözden çıkarılmış birisin. Prens Yi'nin vazgeçtiklerine karşı tavrının ne olduğunu onun yanında çalıştığın için herkesten iyi biliyor olmalısın. Yalan söylüyorsun. Prens bana farklı davranıyordu. Aptallık etme. Birini kendine bağlayıp hayatını harcatmak için duyguları kullanmak en ucuz yöntemdir. Tüm bunları beni kendi yanına çekmek için mi anlatıyorsun? Siz erkeklerin birbirinizden ne farkınız var? Sen adı kötüye çıkmış bir hainken sana neden güveneyim? Evet, seni işe almak istiyorum ve bana Prens'in sonunu getirmem için yardım etmeni bekliyorum. Ancak şunu iyi bilmelisin ki benim ellerimde sayısız kişi bedel ödedi. Sana saygı duymamış olsaydım senin işini menzil istasyonunda çoktan bitirmiş olurdum. Bana saygı mı duyuyorsun? Küçüklüğünden beri bir köleydin ama asla bununla yetinmedin. Orada burada gizlice bir şeyler öğrendin ve sonunda gerçekten dünyanın bir numaralı zehir uzmanı oldun. Kendini değerli bir insan olarak gördüğün sürece ben de sana öyle davranacağım. Malikaneme geldiğin andan itibaren seninle imzalayacağımız şey bir iş sözleşmesi olacak. Bir esirlik belgesi değil. Gelecekte bir gün beni tıpkı bugünkü Prens Yi gibi gözden çıkarmayacağını nereden bilebilirim? Az önce söyledin ya, ben hain biriyim. Bir hain bu kadar para döktüğü birini asla öyle kolayca gözden çıkarmaz. Sadece konuş, dokunma.
Gidelim bakalım. Ama imkanlar kötüyse anında giderim. Prensim, burası benim yatak odam. İçeriye böyle dalmanız hiç de uygun değil. Rumin, şu Başbakan Songin seni nasıl kandırdığını gerçekten anlamıyorum. Seni Daxing ilçesiye götürmesinin tek nedeni seni kullanmaktı. Lord Song ile oraya gitmeyi ben kendim istedim. Eğer olayları tam bilmiyorsanız kafasına göre tahminde bulunmayı kesin. Ne? Gecenin bu vaktinde gelmenizin asıl sebebi nedir? Sürekli Song Yunchu'nun yanındasın. Geçen gün elinden kazayla kaçırdığı şu kaçağın nerede olduğu hakkında bir bilgin var mı? Lord Song'e zarar vermesi için zehirli hatunu gönderen kişi gerçekten siz miydiniz? Neler söylüyorsun sen? Bugüne dek prensin gerçek yüzünü görememişim. Meğer geçmişte yanlış kişiye güvenmişim. Efendim, bir daha sakın beni aramaya gelmeyin. Rumin, hakkımda nasıl böyle düşünebilirsin? Nasıl biri olduğumu en iyi senin biliyor olman gerekirdi. Eğer hemen gitmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim. Sen... Bu okları da şu alçak Song Yunchu mi sana verdi? Görüyorum ki ikinizin arasında çoktan gizli bir ilişki başlamış bile. Yoksa neden sana karşı bu kadar iyi davransın? Bunu bana Lord Song öğretti. Prens Jun Tianyi, eğer beni taciz etmeye devam edersen oklarımın ucuna kesinlikle zehir süreceğim. Majesteleri, küçük bir oyunla zehirli hatunu kolayca etkisiz hale getirdim. Majesteleri, efendim. Yoksa hala zehirli hatunu gizlice serbest bıraktığım için bana kızgın mısınız? Her ne kadar sizden habersiz iş çevirmem yanlış olsa da bunu tamamen sizin için yeni yetenekler kazanmak adına yaptım. Evet. Zehirli Hatun'u araştırttım. Sarayınızdaki o eski tütsülerde gerçekten bir bit yeniği varmış. Bunu zaten biliyordum. Madem majesteleri en başından beri biliyordu, o halde neden? Zehirli Hatun tütsüdeki sorunu bulabilir. Ancak bulabilir mi? Tüm bunların arkasındaki elin kime ait olduğunu. Doğru. Zehirli Hatun zehirler konusunda bu kadar yetenekli olsa da bu meseleden Prensi'yi ona tek kelime bile etmedi. Anlaşılan Prensi'yi devirmek hiç de kolay olmayacak. Bu mesele haricinde bana söylemek istediğin başka bir şey var mı? Neyse. Bugün seni görmek istemiyorum. Gidebilirsin. Majesteleri, Lord Song şu veba meselesi için bir aydan fazladır canla başla çalışıyor. Aslında ödüllendirilmesi gerekirken neden böyle yapıyorsunuz? Başkente döneli günler oldu ama yanıma gelmedi. O gün konaklama yerinde olanları. Belli ki gerçekten hiç umursamamış, bu da ne kadar disiplinsiz davrandığını gösteriyor. Gidip Zehirli Hatun gibi birini getirmeyi biliyor, ancak asıl yardım istemesi gereken kişinin kim olduğunu düşünmüyor bile. Üstelik bugün Lord Song'un doğum günü. Lord Song hatalı olsa bile böyle yapmamalıydınız. Bugün onun doğum günü mü? Evet efendim. Ben Lord Song'u içeri girmeden önce gördüm. Elinde bir davetiye tutuyordu. Muhtemelen sizi kendi evine davet edecekti. Hiç sanmıyorum. Hangi devlet görevlisinin haddi olabilir ki bu? Gerçekten davet edecek olsa bile yine de gitmem.
Çıkabilirsin. Pekala. Efendi Zhang güle güle. Efendiliği. Görüşmek üzere. Shao Chu. Efendim, Shao Chu. efendim. Geri dön. Bence bugünkü hazırlıklar yeterli değildi. Gelecek yıla bakmalı. Gelecek yılki doğum gününüzü bizzat ben organize edeceğim. Sana harika bir tören yapacağım. O huysuz imparator. Çok şüpheci. Gösterişin çok fazla olmasından ve onun şüphelenmesinden korkuyorum. Huysuz imparator. Teşekkür ederim. Pekala. Ayakta bile duramazken hala neden diz çöküyorsun? İşte bu kötü arkadaşlar yüzünden Song Yunchu bile yoldan çıkacak. Majesteleri. Gürültü çıkarma. Buraya geldiğimi kimsenin bilmesini istemiyorum. Peki, ben şimdi çekiliyorum. Güzel mi? Bu soğuk havada beni içeri davet etmemekle yoksa işimi bitirmek mi niyetindesin? Majesteleri, lütfen beni takip edin. Kusura bakmayın. Ziyafetteki yemeklerin neredeyse tamamı heba oldu. Geriye sadece bu şişe içki kaldı. Her yer içki kokuyor. Az önce ne kadar içtin? Yine geçen seferki gibi olmayacaksın, değil mi? Hangi geçen sefer? Olmayacak. Çok içmedim. Düzgün otur da benimle öyle konuş. Senin içki adabına hiç mi hiç güvenmiyorum. Çok içmedim diyorsam içmedim. Şu an hem gayet kendimdeyim, hem de majestelerine istirahatinde eşlik edebilirim. Ne? Ne yapıyorsun? Kaç tane meyhaneye gittin sen? Ne zaman fazla içsen? Hemen böyle oluyorsun, değil mi? Konuş. Sana soru soruyorum. Ben... Hain hükümdar, bana zehirli hatunu yanıma almamın faydasız olduğunu söyledin. Ama şimdi zehirli hatundan o tütsünün aynısını yapmasını isteyeceğim. Sonra da onu Yi malikanesiyle karıştıracağım. Kısa sürede hırçın, öfkeli ve mantıksız birine dönüşecek. Sonra da onun işini bitireceğim. Majesteleri uyumalı. Majestelerinin başına masaj yapacağım. Başım ağrımıyor. Hayır, majestelerinin canı yanıyor. Bu hain hükümdar küçükken en az ilgi gören prensti. Annesinin ruh sağlığı yerinde değildi. Kışın ortasında sürekli onun başını buzlu suya sokardı. Bu yüzden bu hastalıktan kurtulamadı. Eğer biraz masaj yaparsam canı daha az yanar. Bunu nereden biliyorsun? Kitaplardan okudum işte. Okurken sadece şunu düşündüm. Keşke bu kadar acı çekmeseydi. Song Yunchu, acımı dindireceğini söyleyen sendin. Sonradan sakın pişman olma. Majesteleri, bu kadar geç bir saatte burada ne yapıyorsunuz? Dışarı çık. Yalnız kalmak istiyorum. Pekala efendim. Hükümranlığım boyunca, tahta çıktığımdan beri, geçen yıllar boyunca,
Şahsi duygularımın kanunları çiğnemesine asla izin vermedim. Ancak şimdi gönlüm yasak bir aşka düştü. Bu benim kendi zaafımdır. Başkası suçlanamaz. Atalarımın huzurunda eğer bir ceza verilecekse bedelini tek başıma ödemeye ve erken gitmeye razıyım. Lord Song, nihayet geldiniz. Majesteleri bütün gece içeride diz çöktü. Sağlığı için çok endişeleniyorum. Lütfen hemen içeri girip onu ikna edin. Majesteleri bütün gece diz mi çöktü? Bu adam ne yaptı da kendini bu şekilde cezalandırıyor? Majesteleri siz. Tam vaktinde geldin. Tam zamanında geldin. Song Yunchu fermanı dinle. Daxing ilçesindeki veba meselesinde Şansölye Song kendini feda ederek büyük bir başarı göstermiştir. Ben sana özel bir mor altın taç veriyorum. Seni tüm bürokrasinin başına koyuyorum. Ülkenin umudunu temsil ederek özel bir asalet unvanı ve en yüksek mevkideki ayrıcalıkları veriyorum. Unvan mı? Bu zalim imparator bana unvan mı veriyor? Song Yunchu, sana verebileceğim güvenceler çok kısıtlı. Eğer bir gün kalbimde artık yerin kalmazsa bu verdiğim makam ve mevkiler sana bir çıkış yolu olarak bırakabileceğim tek şeydir. Majesteleri yüce lütfunuz için teşekkürler. Hala Jiang Rumin ile evlenmek istiyor musun? Efendimiz, daha önce de söylemiştim. Bir rahatsızlığım var. Bu yüzden gerçekten Bayan Jiang'in vaktini çalmak istemiyorum. İstemiyorsan zorlamayacağım. Gökyüzü işaretlerini bahane ederek nişanı bozmanıza yardım edeceğim. Böylece Bayan Jiang de bu durumdan zarar görmemiş olur. Zalim imparator neden aniden fikrini değiştirdi? Beni kontrol edemeyeceğini anladığı için iktidarıma son vermek amacıyla bir varisim olmaması gerektiğine karar verdi sanırım. Fazla düşünme. Başka bir niyetim yok. Efendim, haddimi aşarak Bayan Jiang için bir de ödül rica ediyorum. Eğer veba ilacını o geliştirmemiş olsaydı, Daxing ilçesindeki durum bu kadar çabuk kontrol altına alınamazdı. Onun için ödülü zaten hazırlamıştım. Her neyse, git ve kararı kendin oku. Bu işi hemen bitirmen iyi olur. Aranızda hiçbir borç ya da bir bağ kalmasın. Emredersiniz. Burada ne işin var? Duyduğuma göre Song Yunchu ile olan nişanın iptal ediliyormuş. Seni ilgilendirmez. Ben sana daha önce de söylemiştim. Song Yunchu denen kişiye güvenilmez. Lord Song ile karı koca olamasak bile hala arkadaşız. Lord Song dürüst bir adam. Eğer gerçekten başım sıkışırsa elinden geleni yapacaktır. Bu da benim için yeterli. Jiang Rumin, eğer şimdi benden özür dilersen ve babanın bundan sonra bana tam destek vermesini sağlarsan, geçmişte olanlar için seni cezalandırmaktan vazgeçebilirim. Fakat bu tavrına devam edersen, Üzgünüm ama size karşı tavrım her zaman böyle olacak. sen Daha önce hiç fark etmemişim. Meğer sizin bir hastalığınız varmış. Kendini beğenmişlik hastalığına yakalanmışsınız. Üstelik sadece hasta da değilsiniz. Durumunuz oldukça umutsuz. Sizi ben iyileştiremem. Başka birine gitseniz iyi olur. dur orada. İmparatorun emriyle Hekim Jiang Rumin gelip emri tebliğ alsın. Bayan Jiang, imparatorun emri üzerine size gönderilen ödülleri getirdim. Göklerin emriyle imparator fermanıdır. Sadrazam Song Yunchu ve Jiang klanı Jiang Rumin, hepiniz Tianqi devletinin parlayan yıldızlarısınız. Fakat ne yazık ki bu iki yıldız çarpışarak gök olaylarında kargaşaya yol açtı. Bu nedenle bugünden itibaren ikisi arasındaki nişan bozulmuş olup herkes kendi yoluna gidecektir. Böylece buyurulmuştur.
Bendeniz Jiang Rumin, fermanınızı kabul ediyorum. Acele etme. Sırada ikinci bir ferman daha var. Göklerin emriyle imparator fermanıdır. Hekim Jiang Rumin bilgi ve becerisiyle, iyileştirici ve şefkatli yüreğiyle Daxing ilçesindeki salgınla mücadele sırasında hiçbir zorluktan kaçınmayarak ilacı bulmuş ve büyük bir başarı göstermiştir. Kendisine her birinden 3'er sandık altın, mücevher, ipek kumaşlar ve takılar, hükümdarın kendi el yazısıyla bir tabela ve şehrin doğusundaki ecza bahçesi ihsan edilmiştir. Majesteleri, gerçekten bana bir ecza bahçesi mi verdi? Artık hekimhanedeki bitkilerin yetersiz kalmasından ya da tüccarların fiyatları kasten artırmasından korkmama gerek yok. Nasıl olur böyle bir şey? Song denen o hainin kurnazlığına bakılırsa, çoktan Jiang Rumin ile olan nişanını bozmuşken, tüm övgüleri tek başına sahiplenmemesi nasıl mümkün olabilir? Bayan Jiang, fermanı kabul edin. Bendeniz Jiang Rumin, bu lütuf karşısında saygıyla eğiliyorum. Prens Hazretleri de mi buradaydı? Muhtemelen bu müjdeyi çoktan duyup buraya bilhassa Bayan Jiang'ı tebrik etmeye geldiniz herhalde. Sadece ufak tefek karlar işte. Jiang Rumin, elbet bir gün pişman olacaksın. Büyük ideallerime ulaştığımda, bana yalvarsan bile sana dönüp bir kez daha bakmayacağım. Onu boş ver. Her zaman senin arkanda olacağım. Lord Song güldüğünde, gerçekten çok güzel görünüyor imparatorun. Neden sana bu kadar düşkün olduğu belli. Sizleri saygıyla. Selamlarım, majesteleri. Siz bugüne kadar ne kadar nadide hazine varsa gördünüz, nasıl oldu da buradaki açık artırmaya gelmeye ilgi duydunuz? Tianqi ülkesi halkı çok açıktır. Erkek ve kadın arasında hisler varsa birbirlerini gizlice buluşmaya davet ederler. Kimliğimden dolayı saraydan ayrılmam uygun olmasa da ayrıca Song Yunchu ve ben ikimiz de erkeğiz ama yine de boş ver. Sadece öylece bakıyorum. Ah, peki. İşte sırada bugünün çok daha değerli bir parçası var. Bu yeşim taşının adı Xuanling yeşimi, yazın tuttuğunuzda serinlik, kışın ise sıcaklık verir. Güz dolunayı zarafetini içinde barındırır, bahar sularının berraklığını yansıtır. Bırakın sadece bugünü, yıllardır eşine rastlanmayan nadide bir eserdir. Açılış fiyatı $10.000. Lütfen tekliflerinizi sunun. $10.000. $11.000. $15.000. Bu açık artırmada gerçekten iyi şeylerin çıkacağını tahmin etmezdim. Altının bir bedeli olsa da yeşim paha biçilemezdir. Bu taş gerçekten çok nadir. Onu beğendim. $20.000. $30.000. O pislik adamın burada ne işi var? $31.000. $35.000. Mahsus benimle zıtlaşıyor. Bu yeşim tam olarak benim zevkime hitap ediyor. Ama en fazla $50.000 kadar çıkabilirim. Sonuçta o bir prens. Daha fazlası için onunla boy ölçüşemem. $50.000. Majesteleri, Neden korkuyorsun? Parayı ben ödüyorum. 60.000 gümüş. daha fazla artırma çok pahalı. Bu şekilde devam etmek gerçekten çok sıkıcı. Gidip öndeki feneri yakın. Feneri neden yakıyorsun? Buranın çok karanlık olduğunu mu düşünüyorsun? Lord Song, ne yapıyorsunuz? Doğru, feneri yakın. Herkes neden bize böyle garip bir ifadeyle bakıyor? Bu kötü imparatorun kimliği açığa mı çıktı yoksa? Fener yaktı. Yun Kulesi'nin kuralına göre fener yakmak, başkası ne kadar verirse versin 2 katını ödeyecek demektir. Şu maskeli adam da kim acaba?
Yoksa Lord Song'in kapatması mı? Yoksa Lord Song neden onun için fener yakıp servet döksün ki? Evet. Gerçekten bir gülüş için bir servet harcanıyor. Gerçekten feneri yaktırdı. Evet. Parayı ben ödüyorum. Görünüşe göre bu imparator gerçekten bu yeşim taşını gözüne kestirmiş. Yine de Prens Ion hevesinin kursağında kalması çok keyifli. Ne o? Prens daha arttıracak mısın? Fakat fiyat her seferinde ikiye katlanırken prensin buna gücü yeter mi? Song Yunchu sadece birkaç yıldır başvezir olmasına rağmen nasıl bu kadar büyük bir serveti olabilir? Daha önce Liang Weisheng Song konağında başarısız oldu. Bu yüzden bu pisliğin yolsuzluk yaptığına dair somut kanıtları ele geçirememiştim. Bu sefer sonunda açığını yakaladım. Ne kadar yükselirsen düşüşün o kadar sert olur. Bekle beni. Tebrikler Lord Song. Bu Xuanling yeşime yakından bakınca gözüme çok daha güzel göründü. Bu imparatorun buna neden bir servet ödemeye razı olduğuna şaşmamalı. Sonrasında takmama izin vermesi için ona yalvarsam mı acaba? Haline bakılırsa, bu randevu oldukça başarılı geçti. Huzura kabul başlıyor. Majesteleri çok yaşa, 1000 yaşa. Ayağa kalkın. Teşekkür ederiz majesteleri. Majestelerine arz ederim ki, bu kulunuz bir şikayette bulunacak. Konu, Başbakan Lord Song hakkındadır. Kendisi sefahat ve ahlaksızlık içindedir. Parayı savurmaktadır. Duyduğuma göre dün sırf gözde bir hizmetkarı uğruna değerli yeşimleri satın almış, hatta Yun Köşkü'nün tüm lambalarını yaktırmıştır. Lord Song, bu devletin en üst düzey görevlisi olarak bu şekilde davranmanız, halkın arkandan neler söyleyeceği konusunda endişe verici. Hadi imparator, yine bütün suçunu bana yıktın. Beni bu kadar ağır suçlarlarken açıkça çıkıp da tüm bunları senin aldığını söyleyemem. Eğer biraz vicdanın varsa bu durumu benim için düzeltmen iyi olur. Fakat bana kalırsa, Başbakan Song'un günlük hayatındaki harcamaları ve yaşam tarzı aslında pek de abartılı değil. Ara sıra sevdiği bir eşya için yüklü bir miktar harcaması o kadar da büyük bir kusur sayılmaz. Sadece bu kadar mı? Majesteleri, Lord Song sürekli olarak malikanesindeki konuklar ve uşaklar için pahalı mücevherler ve kıyafetler alıyor, halk arasında çoktan dedikodular başladı bile. Lord Song parayı sokağa atıyor, korkarım ki bu paranın kaynağı pek helal değil. Bu kulunuz cüret ederek majestelerinden kapsamlı bir soruşturma rica ediyor. Majesteleri, ben inanıyorum ki ortada hali hazırda böyle söylentiler dolaşırken Başbakanlık Köşkü'de kapsamlı bir arama yapılması en iyisidir. Böylece Lord Song'in suçsuzluğu kanıtlanır. Prens konuşurken söylemesi kolay tabii. Bu ciddi bir mesele. Nasıl olur da birkaç asılsız iddia yüzünden zorla Başbakanlık Köşkü'de arama yaptırabilirsiniz? Alnı ak olanın korkusu olmaz. Eğer Lord Song'in vicdanı rahatsa, mal varlığının incelenmesinin ne sakıncası olabilir? Sanırım amcam ve saygıdeğer vezirlerin söyledikleri gerçekten mantıklı. İmparator tam da beklediğim gibi şüpheci çıktı. Söylenti olsa bile peşini bırakmayacaktır. Madem öyle, Shen Yue, Buradayım. şu alnı ak olan incelemeden korkmaz diyen, bakanların malikanelerinden başlayarak hepsini birer birer arayın. Ne? Hemen gidin. Emredersiniz. Majesteleri. Konuş. Majestelerine arz ederim ki emriniz üzerine Lee Konay'ın evini aradım ve şunları ele geçirdim. 1.800.000 gümüş sikke, 5 sandık altın, 20'nin üzerinde mülk ve tapu senedi ve birçok malikane. Daha da önemlisi, aramalarım sırasında haksız kazanç ve rüşvetlerin kayıtlı olduğu bir hesap defteri buldum. Bu defterde az önce bahsi geçen diğer yetkililerin de isimleri yer alıyor.
Lütfen merhamet edin. Majesteleri, lütfen bağışlayın. Şimdi, hala başbakanın mal varlığını aramamı isteyen birileri var mı? Efendim, kanaatimce bu yetkililer hatalı olsalar bile bu durum Başbakan Song'in masum olduğu anlamına gelmez. Eğer yasa dışı yollara başvurmadıysa nasıl olur da bu kadar değerli bir yeşim taşına gücü yetebilir? Majesteleri, sırf Başbakan Song'i sevdiğiniz için gerçekleri görmezden gelemezsiniz. Birinden şüphe ediyorsunuz. Diğerinin araştırılmasını istiyorsunuz. Prensi, hükümdar sen misin? Yoksa ben miyim? Asla efendim. Ben sadece Tianqi ülkesinin birliği ve geleceği için konuşuyorum. Sonuçta sarayda Lord Song gibi haşerelerin olması halkın yararına değildir. Peki ya dersem ki, bahsettiğiniz o gözde kişi aslında bendim. Ve o lambaları Lord Song'ten benim için yakmasını ben istedim. O zaman beni de mi araştıracaksınız? Ne? Gizli bir teftişteydim ve kimliğimi gizli tutmak için Başbakan Song'in o yeşimi benim yerime almasını söyledim. Eğer bir yeşim taşı almak yozlaşmış bir müsriflikse, bu durumda müsrif olan ben miyim? Asla majesteleri. Bir süre önce, Daxing ilçesi vebası çıktığında, sarayda oraya gitmeye kimse cesaret edemedi. Başbakan Song ise, kendi canını hiçe sayarak bizzat gitti. Böyle yorulmak bilmeyen, görevine sadık bir memura bile haksızlık edilirse, Başbakan Song hayal kırıklığına uğramaz mı? Soruyorum size, bundan sonra bu sarayda benim için kim hizmet eder? İmparator, haklısınız efendim. Dersimizi aldık. Herkes kendi sorumluluğunu yerine getirmeli. Dedikodu yapıp ortalığı karıştırmak ve kendi aranızda gruplaşmak yerine enerjinizi asıl işlerinize harcamanız daha iyi olur. İç müsteşarlığı, değil mi? Götürün şunu, yasalar çerçevesinde cezasını verin. Ona katılan diğer yetkililerin de 1 yıllık maaşlarını kesin. Emredersiniz. Efendiliği şöyle buyurun. Sevgili dostum Song, eklemek istediğin başka bir şey var mı? İmparator kuluna gösterdiğiniz merhamet için size minnettarım. Lakin bu beyefendilerin geçerli bir sebebi olabilir, hafif bir ceza yeterli olacaktır. Bu mesele en nihayetinde benim yüzümden çıktı. Ve Başbakan Song çok yıprandı. Madem öyle, o müzayededen alınan yeşim taşını telafi olarak başbakana gönderin. O yeşim taşı en son inanılmaz bir fiyata alınmıştı. Bu imparator nasıl da bu kadar cömert olabiliyor? Hak etmediğim bir şey alamam. Ben Daha fazla söze gerek yok. Dağılın. Oturum bitmiştir. İmparator. İmparator. İmparator lütfen bekleyin. İmparator. O değerli yeşim taşı benim için gerçekten çok fazla. Diğer yetkilileri cezalandırmanız, masumiyetimi kanıtlamanız için zaten yeterliydi ben. Emir verdim bile. O yeşimden bir yelpaze ucu süsü yapıldı. Bu kadar değerli bir yeşimin sadece bir yelpaze süsü olması çok yazık olmuş. Yazık değil. Zaten senin bir yelpaze süsüne ihtiyacın vardı. Ben... Yelpaze süsü, sizin sevdiğiniz tarza göre yapılıyor. Çoktan oyulması için emir verdim. Bu konunun geri dönüşü yok. O yüzden daha fazla reddetmeyin. Küstah İmparator daha yeni meclisten çıktı. Ne ara birilerine sevdiğim tarzda oyulması emrini verdi? Yoksa sabah meclisinden bile önce o taşı bana vermeye karar mı vermişti? Bir şeyler garip geliyor. Yoksa bu adam bana mı yürüyor? Ne o? Hediye mi? Beğenmedin mi? Hediye mi? Ne hediyesi? Sadece o taşı mı kastediyor yoksa başka bir şey mi ima ediyor? Ama ben bir erkeğim. Yoksa narsistlik edip fazla mı hayal kuruyorum? Umarım gerçekten de yanılıyorumdur. Biliyorum bu hiç kolay değil. Ama seninle hükümdar ve sadık bir kul olarak daima bir arada olabilmek, diğer adamlardan çok daha büyük bir şans. Kalbimde Bir dakika. Bir dakika bekleyin lütfen.
Majesteleri birden karnıma korkunç bir ağrı girdi. Evde de çok acil bir işim var. İzninizle gidiyorum. Biliyordum. Song Yunchu her zamanki gibi korkaklık edip sadece kaçmaya çalışıyor. Görünüşe göre bununla yüzleşmesi için onu şereli onca. Biraz zorlamam gerekecek. Prens Yi, ferman dinle. Göklerin iradesiyle imparator şöyle buyurdu. Prens Yi gizli ittifaklar kurup sadık kullara iftira atmış, bir prense yakışmayacak şekilde davranmıştır. Cezası 1 yıl boyunca maaş kesintisi ve 1 ay boyunca hapis cezasıdır. Ferman böyle buyurmuştur. Şu pislik Song Yunchu denilen adam, tüm yıl boyunca aleyhine yazılan, dağlar kadar şikayet dilekçesine rağmen, majesteleri ona gerçek bir ceza vermedi. Peki sıra bana gelince, nasıl oluyor da böyle ufak bir mesele için bu kadar ağır bir ceza alıyorum? Bu bir ferman. Prens Yi, dikkatli konuş. Emriniz. Başım üstüne. Erdemli olanı dışlayıp kötülere kapı açıyor. Şu pislik, Song Yunchu, majestelerinin zihnini nelerle bulandırdı acaba? Aslında bakılırsa, ben hala onun amcasıyım. Ama o beni hiç mi hiç ciddiye almıyor. Önceki hükümdar tahtayken şimdiki majestelerini pek sevmezdi. Tamamen Şansölye Song'in sert yöntemleri sayesinde. Onu zorla da olsa tahta çıkarmayı başardı. Demek tahta girişi usulsüzmüş. Hareketlerinin neden çarpık olduğu şimdi anlaşıldı. Durum böyleyken, eski bağlarımız adına daha fazla hoşgörü göstermeme gerek kalmadı. Duyduğuma göre, Rong ülkesinin geride kalan suç ortakları geçenlerde başkente girmiş. Doğrudur. Git. Bir yolunu bulup onlarla iletişime geç. Emredersiniz. Majesteleri, Shen Yue az önce sizin önemli bir işiniz olduğunu, birkaç bakanla birlikte burada toplanacağınızı söylememiş miydi? Ben öyle demeseydim gelmeye cesaret edebilir miydin? Bu zalim yine neyin peşinde? Geçen seferki rahatsızlığı hala geçmemiş mi yoksa? Yine de gerçekten de seninle konuşmam gereken önemli bir mesele var. Bunlar benim tarafımdan seçilen ve uygun yaştaki hanedan üyeleri. Bak bakalım hoşuna giden biri var mı? Kendi varisim olarak birini evlat edinmeye karar verdim. Ne? Evlat edinmek mi? Majesteleri, bu asla olamaz. Siz henüz çok gençsiniz. Elbet bir gün kendi varisleriniz olacaktır. Daha önce hiçbir cariyelere dokunmadım. Bundan sonra da dokunmayacağım. Efendim, hala çok gençsiniz. Song Yunchu. Bana geldiğin o günü hatırlıyor musun? Bayan Jiang'le olan nişanını bozmam için bana yalvarmıştın. Gizli bir rahatsızlığın olduğu için miydi? Hatırlıyorum. Şimdi düşününce bahsettiği şey muhtemelen kendi özel tuhaflığıydı. Benim de şu an seninkiyle aynı türden bir rahatsızlığım var. Benimle aynı mı? Şu imparator yoksa o da mı? İmkansız. İmparatorluk soyu bu konularda çok sıkı denetlenir. Durumunun benimle aynı olması nasıl mümkün olabilir? Ne demek sıkı denetlenir? Durumunun onunkiyle aynı olması imkansız. Song Yunchu'nun sakladığı asıl sır ne? Majesteleri, ben o zaman sadece öyle lafın gelişi söylemiştim. Efendim, saray hastanesinde onca usta hekim varken hastalığınız her ne olursa olsun mutlaka bir çaresi bulunacaktır. Song Yunchu. Yoksa korkuyor musun? Ben Ben bile korkmuyorum. Sen neden korkasın ki? Efendim. Majesteleri, cariyeliği öğle yemeğini getirdi.
Siz ve Lord Song yemek yiyecek misiniz? Evet evet. Hemen yiyelim. Majesteleri, tesadüf bu ya. Ben hiç aç değilim. Bu yüzden size eşlik etmeyeceğim. Bekle. Kal ve benimle yemek ye. Onu içeri çağırın. Emredersiniz. Neden öyle duruyorsun? Gel ve yemek ye. Emriniz olur. Majestelerini saygıyla selamlarım. Bu benim ilk seferim prensesliği görüyorum. Ne kadar nazik ve ne kadar güzel. Bu zalim imparator bunca yıldır haremi ziyaret etmeden nasıl durabilmiş? Kesinlikle bir sorunu olmalı. Efendim, müsaade edin yemeğinizi servis edeyim. Gerek yok. Sen artık gidebilirsin. Yemek yerken birinin yanımda dikilmesine alışık değilim. Emredersiniz. Gidiyor mu yani? Zalim imparatorla aramızdaki tuhaf hava daha yeni biraz yumuşamaya başlamıştı. Hiç anlamıyorum. Bu prensesliği sadece güzel değil, aynı zamanda çok da hanımefendi. Zalim imparator kılı kıpırdamadan böyle yakın dostluklar kurmayı tercih ediyor. Eğer ben bir erkek olsaydım kesinlikle buna karşı koyamazdım. Şu Song Yunchu meselesine gelince, ya gizli bir hastalığı var ya da kim bilir ne kadar kadınların peşinde koşan bir çapkın. Bir dakika. O az önce ne dedi? Ne demek yani? Ya bir erkek olsaydı? Kulunuzun söyleyemeyeceği özel bir hastalığı var. Bayan Jiang asil ve değerli biri. Bayan Jiang'in vaktini boşa harcamaya cüret edemem. Hiç kimse kıyafetlerime dokunamaz. İmkansız. Kraliyet soyu konusunda denetimler çok sıkıdır. Nasıl olur da o da gerçekten benimle aynı durumda olabilir. Yoksa Song Yunchu bir erkek değil mi? Her ne kadar narin bir görünüşü olsa da dövüş sanatlarında usta ve kaba saba davranıyor. Saraydakiler arkasından ne kadar teninin çok beyaz olmasıyla dalga geçseler de hiç kimse bugüne kadar onun cinsiyetinden şüphe etmedi. Onun bir erkek olmaması nasıl mümkün olabilir? Hain imparator neden sürekli bana bakıp duruyor? Acaba çok fazla yememden mi rahatsız oldu? Eğer bu doğruysa, sorsam bile bunu asla kabul etmeyecektir. Benim bunu bizzat teyit etmem gerekiyor. Song Yunchu. İster erkek olma, ister kadın ya da doğuştan kusurlu ol, seni her halinle kabul ediyorum. Gerçekten de adem elması yok. Lütfen beni bağışlayın. O. Ben değilim. Gerçekten de değilim. Eskiden doğaüstü güçlere inanmaz, her ayin zamanı her şeyi baştan savma yapardım. Atalarımın ruhlarının bu kadar çabuk kendini göstereceğini hiç düşünmezdim. Umarım atalarım ruhları, eskiden genç ve cahil olduğum için yaptığım tüm o saygısızlıkları affeder. Merhametlerine minnettarım ve şimdi teşekkürlerimi sunuyorum ve desteklerinin devamını diliyorum. Fakat Yunchu bunca yıl erkek kılığında dolaştıktan sonra kadın kimliğine geri dönmeyi gerçekten istiyor mu acaba? Majesteleri. Buraya nasıl geldiniz? Yelpaze süsü hazır. Onu almaya gelmeyeceğini düşündüğüm için şahsen sana getirmek istedim.
Majesteleri, böyle bir lütfa layık değilim. Yelpazeyi bana ver. Bu yelpazeyi yanından hiç ayırmıyorsun ama doğru dürüst bir yelpaze süsü bile yok. Buna rağmen bazı bakanlar seni müsriflik ve gösteriş merakıyla suçluyorlar. Aslında benim gözümde öyle mütevazı ve çalışkansın ki bu durum içimi sızlatıyor. Majesteleri, bendeniz. Seni seviyorum. Bu boşa bir harcama değil. Majesteleri, ben. Önce konuşmamı bitireyim. Ben de tam olarak bilmiyorum, gerçekten sana ne zaman aşık olduğumu. Belki de sarhoşken benimle dalga geçtiğin o zamandı. Ya da çok daha öncesi. Ta ki veba salgınını yönetmek için Daxing ilçesi yerine gidene kadar. O zamanlar duygularım mantığımdan daha ağır basıyordu. O zaman gerçekten sana aşık olduğumu fark ettim. Sarhoş olduğum o sefer köpek imparatoru, asıl kışkırtan bendim. Görünüşe göre içki işleri bozuyor, gerçekten de öyle. Ben de ikileme düştüm. Kafam da karıştı. Şunu bilmelisin. Bir hükümdar için seninle derin ve sarsılmaz bir dostluğa sahip olduğunu kabul etmesi hiç de kolay değil. Şimdi ise sana açıkça söyleyebilirim. O kişi ben olabilirim. Sadece senin için ve sadece seninle ebedi dost olmaya hazırım. Bir ömür boyu erkek gibi görünmek istesem bile seninle ömür boyu çok yakın kalmaya hazırım, hiç sorun değil. Efendimiz, henüz çok gencim. Aniden bana gelip bunları söylemeniz, bu ebedi bağdan ve derin bağlılıktan bahsetmeniz, benim için kabullenmesi zor bir durum. Bu adamın anlayışı çok derin. 21. yüzyıl insanları bile bunu bu kadar çabuk kabullenemezdi. Kesinlikle anlık bir heyecana kapıldı. Durumun ciddiyetinin tam farkında değil. Efendimiz, size önceden açıklamam gereken bir konu var. Öyle değil. Öyle olsa bile bunu ancak üstte kalan taraf olarak kabul edebilirim. Altta kalan taraf olmayı istediğinize emin misiniz? Elbette. İster erkek ol, ister kadın, ben buna razıyım. Seninle olduktan sonra hiçbir şey yapmasak da olur. Hiçbir şey yapmamak mı? Sağlığım pek iyi değil, görünüşe göre ömrüm de pek uzun olmayacak. O yüzden öyle dünyevi işler umurumda değil. Bu adi imparator neden acındırmaya başladı? Tüm dünyayı sıradan bir toz bulutu gibi görürken bir tek sende huzuru buluyorum. Yunchu, bana bir şans verir misin? Hani siz hiçbir şey yapmayacağınızı söylemiştiniz? Sadece ufak bir öpücüğün sorun olmayacağını düşündüm. Vay canına. Çok güzel. Bir saniye. Havai fişeklerin sesi arasından yaklaşan ayak sesleri duyuyorum. Majesteleri dikkat edin. Majesteleri, iyi misiniz? Lord Song. Siz majestelerini koruyun, ben hemen peşine düşüyorum. Bir dakika bekle. Neden bilmiyorum ama bu işte bir bit yeniği varmış gibi hissediyorum. Sadece tek bir kişi vardı. Üstelik okçulukta son derece usta. Onu yakaladığında işini bitirme.
Onu izleyip bir yolunu bul ve arkasındaki asıl kişinin kim olduğunu öğren. Dediği gibi yap. Hemen git. Emredersiniz. Yürü. Burası güvenli değil, hemen içeri girelim. Pekala. Majesteleri, az önce neden beni iterek kenara çektiniz? Dövüş sanatlarım sizden daha iyiyken oktan kesinlikle kaçabilirdim. Sadece. Endişem mantığımın önüne geçti. Yüksek mevkide olanların kendini tehlikeye atmaması gerektiğini majesteleri hala anlamadı mı? Siz bu ülkenin hükümdarısınız. Kendi canınızı nasıl böyle hafife alabilirsiniz? Eğer bir daha endişelendiğiniz için yaptığınızı söylerseniz bir daha sizinle konuşmayacağım. Yani diyorsun ki benimle aynı fikirde misin? Kımıldama. Yunchu, biliyorsun ki benim senden başka kimsem kalmadı. Seni kaybetmekten korkuyorum. Lütfen artık kızma bana, olur mu? Küstah hükümdar öpmeye doyamadı değil mi? Eğer yaralı olmasaydı onu çoktan başımdan def etmiştim. Affet, bilerek rahatsız etmek istemedim. Sadece bir an duygularıma yenik düştüm. Bana kızmadın değil mi? Sen Ah, yaram biraz acıyor sanki. ne oldu, bir yere mi çarptın? Gördün mü? Beni önemsiyorsun. Baksana. Hala beni umursuyorsun işte. Jundilio, fazla gururlanma. Henüz hiçbir şeye razı olduğumu söylemedim. Sana söyleyeyim, eğer daha fazla ileri gidersen neler yapabileceğimi zaten biliyorsun. Evet, biliyorum. İstediğini sanmıyorum. Az önce söylediklerim sadece şakaydı. Acaba bu adama fazla mı sert davrandım? Ancak kimliğim, Lord Song. durum ne? Onu uzun süre takip ettim. Fazlasıyla temkinliydi, kimseyle iletişime geçmedi. Gözlemlerime göre yüz hatları ve alışkanlıkları gerçekten bir Rong ülkesi vatandaşı gibi. Ancak bu kadar titiz olması daha önce karşılaştığımız diğer Rong suçlarından farklı. Lord Song, siz ne düşünüyorsunuz? Ustaca planlanmış, titizlikle yürütülmüş ve arkadan hançerleyen hamleler. Nedense tüm bunlar kitaptaki Prens Yi'nin tavrını anımsatıyor. Ancak Prens Yi orijinal hikayede benim ve Dük Malikanesinin gücünü kullanıyordu. Asla ihanet etmemişti. Acaba benim gelmemle hikaye örgüsü tamamen mi bozuldu? Takibe devam edin. Mutlaka kesin kanıtlar bulmalısınız. Yoksa sadece şüphelenmekle hiçbir yere varamayız. Emredersiniz. Sonuçta bu kadın merkezli bir roman. Belki de bu dünyanın kurgusundaki tek gerçek kahraman Jiang Rumin'tür. Erkek başrol ise değişken olabilir. Jiang Rumin zaten Prens Yi'den vazgeçtiğine göre acaba Prens Yi'nin o başrol ışığı da yok mu oldu? Majesteleri, vakit hayli geç oldu. Saraya dönelim. Peki. Kolumdaki yara yine nüksetti. Bu gece bir yere gidebileceğimi sanmıyorum. Yunchu, o kadar taş kalpli değilsin değil mi? Yaralıyken beni buradan kovacak halin yok herhalde. Tabii ki hayır. Zalim adam gitmek bilmiyor değil mi? Güzel. Birazdan senin sabrını nasıl zorlayacağımı görürsün.
Efendim, size ellerimle hazırladığım nilüferli ve armutlu tatlıyı getirdim. Tüm gün dışarıdaydınız. Sizi çok özledim. Buyurun, tadına bakın. Ben de seni çok özledim. Saçındaki o inci çiçeğini yeni mi aldın? Sana çok yakışmış. Patron, gerçekten de çok dikkatsiniz. Sevdiğim kişiye karşı her zaman özenli davranırım. Aptal yönetici, lütfen bir an önce erkeklerden hoşlandığım gerçeğini kabul et. Sıkıntıyı hemen bitirmek uzatmaktan iyidir. Bu ikisi de amma yapmacık davranıyor. Song Yunchu beni aptal mı sanıyor? Patron, vakit epey geç oldu. Sizin yöneticiyle konuşacak işleriniz vardır muhtemelen. İzninizle ben kaçıyorum. Biraz daha rol yapamaz mısın? Çok geç oldu. Mesaim bitti. Sana fazladan para vereceğim. Para mı? Özgürlüğümü satın alamaz. Efendim, rol yapışınız midemi bulandırıyor. Efendim, sizden ayrılmak ne zormuş. Ben de senden ayrılmak istemiyorum. Merak etme, konaktaki şu yabancılar tamamen gittikten sonra tüm gece boyunca yanında olacağım. İşte bu kadar. O aptal yönetici artık umudunu tamamen kesmiştir herhalde. Eyvah, bittik. O, ağlamaz değil mi? İyi misin? Kimseyi üzerime eş olarak almadım, sana yalan söyledim. Tamam, tamam. Sakın ağlama. Ağlamıyor musun? Bu cadı kadınla sergilediğin o rol, tıpkı daha önce devlet işlerinde bana eşlik ederken yaptığın gibi tamamen aynıydı. Neden benim üzüleceğimi düşündün ki? Yunchu. Bence gerçekten çok tatlısın. Jun Nilo. Benim tam adımı söylemen hoşuma gidiyor. Az önceki okey, şu zalim imparatorun beynini delip geçti mi acaba? Eğer hastaysa tedavi olması lazım. Yunchu, kabul et artık. Sen de aynı durumdasın. Ben sadece normal bir adamım. Majesteleri, ocağınız ve devletin sorumluluğu sizin omuzlarınızda. Bu yaptığınız hiç uygun değil. Öyle mi? Şimdi itiraf etmemen önemli değil. Eğer ille de bunu aile hayatını bir maske olarak kullanarak gizleyeceksen, daha fazla eş almana karşı değilim. Zaten haremimde bir sürü kadın var. Şimdiye kadar hiçbirine dokunmadım, bundan sonra da dokunmayacağım. Belki bir gün gelecek. Sırf senin için bütün haremi dağıtacağım. Efendim, vakit epey geç oldu. Kalacak olsanız bile lütfen misafir odasında yatın. Biliyorum. Bugün olanlar senin için biraz fazla aceleye geldi. Ama sorun değil. Beklemeye hazırım. Neler oluyor böyle?
O acımasız adam herkesin başını belaya sokuyor. Majesteleri bir şey bildirmem gerekiyor. Yunchu, senin burada ne işin var? Bir dakika. Sen neden pansumanı kendi başına yapıyorsun? Sarayı hekimine haber vermedin mi? Sadece küçük bir yaralanma. Hekimi çağırmaya değmez. Siz imparatorsunuz. İmparatorun başına gelen bir durum nasıl küçük bir mesele sayılabilir? Kimseye bir şey söylemek istemiyorum. Seninle ne zaman bir araya gelsek hep bir şeyler oluyor. Saraydan seni bulmak için kendi isteğimle çıkmış olmama rağmen hiç kimse beni suçlamıyor. Sadece seni suçluyorlar. Zaten seni suçlayan çok kişi var. Bu yüzden onlara yeni bir koz vermek istemiyorum. Madem biliyordunuz, saraydan çıkıp beni aramaya gelmemeliydiniz. Biliyorsun ki yapamam. Eğer beni görmek istiyorsan beni saraya çağırabilirdin. Kendi güvenliğini bu şekilde asla tehlikeye atmamalıydın. Belki eskiden öyleydi ama artık her şey değişti. Yunchu, seninle sadece hükümdar ve kul ilişkisi istemiyorum. Bana itaat etmeni hiç istemiyorum. Kalbini sadece küçücük olsa bile bana açman benim için fazlasıyla yeterli olacaktır. Önce beni serbest bırak. Bırakmayacağım. Yunchu, sadece hatırım için yaralı olduğumu da düşünerek birazcık yaslanmama izin ver. Zalim hükümdar yine zavallıyı oynuyor. Belli ki hepsi numara. Efendim, eğer benimle birlikte olmakta ısrarcıysanız, o zaman sadece yöneten taraf ben olurum. Eğer razıysanız bugün bir deneyebiliriz. Ama kabul etmezseniz bundan sonra sadece birer yabancı gibi kalacağız. Korkak herif, boyun eğmekten söz edince nasıl da korktun değil mi? Bakalım bir daha bana bulaşmaya cesaret edebilecek misin? Majesteleri, Yunchu, sana söylemiştim. Seninle birlikte olabilmek için her şeyi yapmaya razıyım. bu adam aklını mı kaçırdı? Erkek olmasını geçtim, o koskoca bir ülkenin hükümdarı. Biraz narin ve zayıf görünse de aslında oldukça baskın biri. Buna rağmen öylece kabullenip uzanıverdi. Tamamen aşk sarhoşu olmuş. Majesteleri, akşam yemeği vaktiniz geldi. Çıkın dışarı. Emredersiniz. Seni ben mi uyandırdım? Sen ne yapıyorsun Son Günçu? İyi ki bir erkek değilsin, yoksa tam bir canavar olurdun. Majesteleri, hiç endişelenmeyin. Naçizane bu kulunuz. Mutlaka bunun sorumluluğunu alacak. Ne? İmparator Song Yunchu için bir oku mu karşılamış?
Buna rağmen hiçbiriniz hala tek bir kişiyi bile cezalandıramadınız mı? Duyduğuma göre Bayan Jiang onu tedavi edip iyileştirmeye çalışıyormuş. Rong ülkesinin gönderdiği adamlar sürekli takip edildikleri için bizimle görüşmeye cesaret edemiyorlar. Sadece tehlikeyi göze alıp haber yollayabiliyorlar. Efendim, bu başarısız girişimden sonra başımıza bir iş gelmesinden korkarım. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Jun Liluo her zaman çok kuşkucu ve sert biri olmuştur. Nasıl oldu da aniden Song Yunchu ile bu kadar yakınlaştı? Gerçekten garip bir durum. İşittiğime göre o alçak Song son birkaç gündür her gece sarayda kalıyormuş. Bugün ise İmparator doğrudan Song malikanesi mekanına gitmiş. Efendim, yoksa onlar bir şeyler mi keşfettiler? Yoksa bir sırrı öğrenip gizlice bir plan mı kuruyorlar? Bu gece şahsen Song malikanesi mekanına gideceğim. Kendi gözlerimle görmek istiyorum. İkisi de arkamızdan neler çeviriyorlarmış. Majesteleri, bakın yeni bir hamle öğrendim. Şimdi tam olarak böyle ve şöyle yapınca yalnızca 3 hamlede düşmanı canlı yakalayabilirsiniz. Majesteleri, Yoruldun mu? İmparator ve Song Yunchu. kim var orada? Dışarıda kim var? Beni bekle. Son malikanesi muhafızları saraydakiler kadar sıkı değil. Geçen seferki saldırının arkasındaki asıl suçlu henüz yakalanmadı. Burada kalıyor olmanızdan gerçekten huzursuz oluyorum. Yine mi beni göndermeye çalışıyorsun? Haşmetlim. Söz dinleyin. Hırsız 1000 gün pusuda bekler. 1000 gün korunmanın bir yolu yoktur. Ayrıca ben bu ülkenin lideriyim. Biri saklanacaksa ben değil, o benden saklanmalı. Küstah imparator için söylemesi kolay. Eğer başınıza bir şey gelirse o vezirler beni laflarıyla diri diri gömerler. Ah Song Yunchu ah, bir anlık tutkuya asla yenik düşmemeliydim. Song Yunchu. Yine pişman olup sorumluluk almak üzerine mi söyleniyorsun? Hadi canım, bu imparator zihin mi okuyor? Hayır. Ben öyle biri olur muyum hiç? Merak etme. Ne de olsa bir ülkenin hükümdarıyım. Eğer sorumlu hissetmiyorsan şimdi giderim. Gitmeyin, sorumluluk alacağım. Ben alacağım. Aslında sonuna kadar gitmedik bile. Nasıl oluyor da bu adam utanmaz bir genç kız gibi davranıyor? Neticede ben de bir erkeğim. Bana karşı ne tür bir kabalık yaptıysan bunlar sorun değil. Konuşmamıştık. Hani bu konuyu kapatacaktık? Bundan sonraki davranışlarına bağlı. İmparator ve Song Yunchu demek böyle bir ilişkileri varmış. Doğrusu hiç beklememiştim. Asla tahmin etmemiştim. Song malikanesi tarafına yapılan bir gezinin karşıma böylesine büyük bir sır çıkaracağını düşünemezdim. Jun Liluo ve Song Yunchu eski hanedanlığın izinden gitmeye cüret edip İmparator Ai ve Dong Xian gibi bir ilişki mi kurdular? Tebrikler efendim. Bu olay bir duyulursa gerçekten çok büyük bir rezalet çıkar. Hayır. Henüz aceleye gerek yok. Song Yunchu'nun saraydaki gücü köklerini her yere salmış durumda. Onu bu kadar küçük bir skandalla öyle kolayca alt edemeyiz. Aksine bu durum düşmanı uyandırmaktan başka işe yaramaz. Tek vuruşta işini bitirmeliyiz. Peki o zaman efendim, bundan sonra ne yapmalıyız? İmparatorun şüpheci bir yapısı var.
Bu yüzden onun üzerinden ilerlemek de zor. Fakat şöyle bir duyum aldım. Geçmişte Chu Yuni, Song Yunche birkaç yakışıklı hizmetkar göndermiş. Paraya düşkün olan kesinlikle zevke de düşkündür. Bence o adam, imparatora sanıldığı kadar sadık ve bağlı değildir. Eğer ikisinin arasını açabilirsek... Efendim, gerçekten çok ileri görüşlüsünüz. Tuhaf. Ne oldu? Önemli bir şey değil. Sadece kulunuz ile Prens Yi'nin hiçbir zaman derin bir hukuku olmadı. Buna rağmen ondan bir davetiye almış olmam bana biraz garip geldi. Hukukumuzun olmamasını geçtim. Aralarımızdaki düşmanlık yıllar öncesine dayanır. Prens Yi durup dururken nezaket gösteriyorsa kesinlikle altında bir iş vardır. Bana ver de bir bakayım. Dağda ağaçlar var. Ağaçların dalları. Benim ise sana gönlüm var. Senin haberin yok. Baharın gelişiyle sular ısındı. Sizi birlikte çiçekleri seyretmeye davet ediyorum. Dağda ağaçlar var. Ağaçların dalları. Benimse sana gönlüm var. Senin haberin yok. Şansölye Song, davetiyedeki bu mısraların ne anlama geldiğini biliyor musun? Biliyorum tabii. Prens Yi gerçekten çok cahil biri. Herkesin bildiği bu kadar ünlü mısraları bile yanlış kullanmış. Böyle biri majesteleri sizin yükünüzü gerçekten hafifletebilir mi? En iyisi mallarına el koyup unvanını elinden almalı ve bir daha asla başkente dönmemek üzere sürgün etmeli. Peki Şansölye Song, bu davetiyeye nasıl cevap vermeyi planlıyorsun? Majesteleri, benim böyle biriyle konuşacak tek bir kelimem bile yok. İçiniz rahat olsun, bu randevuya asla gitmeyeceğim. Hayır. Bence. Gidebilirsin. Ha? Sadece sen gitmekle kalmayacaksın. Ben de sana eşlik edeceğim. Bakalım o adamın gerçekte ne gibi gizli planları varmış. Hadi, gel kıyafetlerimi değiştirmeme yardım et. Yunchu gelmiş. Seni tilki. Prens Jun Tianyi kesinlikle kötü bir niyet besliyor. Yunchu ondan gerçekten nefret etse de bazı konularda güzelliğe kapılıp mantığını kaybedebiliyor. Bu pislik adam pencereyi neden bu kadar açmış? Hava bu kadar soğukken ya bizim imparatoru hasta ederse ne olacak? Yunchu, madem geldiniz, o zaman lütfen oturun. Ben, Lord Song için zaten çok bekledim. Majesteleri, biz birbirimizle kozlarımızı paylaşmış insanlarız. Üstelik artık aşk rakibi de değiliz. Bu yüzden yollarımızı ayırmak en iyisi. Demek Yunchu böyle düşünüyormuş. Ancak ben hiç de öyle düşünmüyorum. Bu adamın konuşma tarzı neden aniden bu kadar iğrençleşti? Gerçekten her yerim diken diken oldu. Daha önce Lord Song ve Bayan Jiang için kıskançlık krizine girdiğimi sanıyordum. Ama şimdi anlıyorum ki kalbim aslında başkası için çarpıyormuş. Sen ne biçim bir korumasın? Ne yaptığını sanıyorsun? Kusura bakmayın Prensi, elim kaydı. Prensi, madem kıyafetleriniz kirlendi, en iyisi hemen malikaneye dönüp üzerinizi değiştirmek. Sen? Güzel, daha ağır hakaret et. En iyisi o rezil hükümdarın bana kin beslemesini sağlamak. Her neyse. Bugünlük Lord Song hatırına seninle uğraşmayacağım. Ancak giysilerim ıslandı. Lord Song, acaba bana eşlik edip konutuma gelmek ister mi? Yeni ve değerli bir tablo aldım. Maalesef bunu birlikte değerlendirebileceğim bir dostum yoktu. O rezil hükümdarın elinin neden birden kaydığını anladım. Meğer benim Yi malikanesi hakkında casusluk yapmamı istiyormuş. Zekice, gerçekten çok zekice. Pekala, madem prens içtenlikle davet ediyor, ben de bu teklifi geri çevirmeyeceğim. Önden buyurun.
Lord Song'le tabloyu sessizce izlemek gerek. O yüzden onun gelmesine gerek yok. Ben gidiyorum. Merak etme, 10 tane prensi bile beni alt edemez. Majesteleri siz burada dışarıda bekleyin. Hayır, öyle değil. Dikkatlice inceleyip Yi Malikanesi içerisinde neler döndüğünü göreceğim. Ah, bu Song Yunchu. Bu rezil adam neden gidip üzerini değiştirmiyor da aksine yakasını bu kadar açık bırakıyor? Eğer bu hayatta birbirimizle can düşmanı olmasaydık beni baştan çıkarmaya çalıştığını sanacaktım. Önceki hayatında prensi yüzünden canından olmuştu. Bu hayatta ise ona karşı hala bu kadar savunmasız. Resme bakacağız demiştin. Neden o kutuyu çıkardı ki? Eyvah, bu Rong ülkesinin ana oğul büyüsü. Bu büyü böceği bir kez ete girdiğinde insanı bu büyüyü yapan kişiye delicesine aşık eder. Olamaz. Majesteleri, Başbakanı kurtarın. emredersiniz. Yunchu, Majesteleri, iyi misiniz? Prens Yi ve Prens Yun Tianyi, vatana ihanet ettikleri, Rong ülkesi kalıntılarıyla işbirliği yaptıkları ve büyü sanatını kullanarak saray görevlilerine zarar vermeye çalıştıkları için kanıtlar artık kesinleşti. Askerler derhal malikaneyi mühürleyin. Prens Yi ve suç ortaklarını zindana atın. Emredersiniz. Hayır. Lütfen yapmayın majesteleri. 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 Ben tek kelime etmemişken siz nasıl oldu da Prensi'nin Rong ülkesiyle işbirliği yaptığını ve büyüyle bana zarar vermeye çalıştığını öğrendiniz? Sana itiraf etmem gereken ve aslında uzun zamandır söylemek istediğim bir şey var. Sadece gerçeğin gün yüzüne böyle bir durumda çıkacağını hiç düşünmemiştim. Bu adi hükümdar aniden bana aslında yeniden doğduğunu, benden ve Prens Yi'den intikam almak için bu tuzağı bilerek kurduğunu, daha önce bana gösterdiği o sevgi dolu tavırların aslında birer oyun olduğunu söylemez değil mi? Yeniden doğmadım. Seni kullanmak gibi bir niyetim de yok. İyi bari o zaman. Bir dakika, az önce ben... Evet, doğru. Senin iç sesini duyabiliyorum. Bu adi herif ne saçmalıyor böyle? Mesela şu anda olduğu gibi. İçinden bana adi herif diyorsun. Hay aksi, söyledikleri gerçek olamaz değil mi? Eğer iç sesimi duyabiliyorsa, o zaman başından beri her şeyi biliyor muydu? Evet, her şeyi çoktan öğrendim. Senin aslında bir kadın olduğunu biliyorum. Peki ama bu ne zaman başladı? Sanırım her şey senin. Song Yunchu'nun bedenine geçtiğin o andan beri senin içindeki sesleri duyabiliyorum. Yunchu. Biliyor, bunca zamandır her şeyi biliyormuş. Erkek ya da kadın olmamın onun için fark etmeyeceğini söylemesi, meğerse gerçeği zaten bilmesindenmiş. Ve o yüzden benim için Prensiye bedelini ödetmiş çünkü iç sesimi dinlemiş. Majesteleri, artık söyleyecek başka sözüm kalmadı. Bundan böyle sizinle yollarımızı kesin olarak ayırmamız gerekecek. Yunchu. Kalbimin kime ait olduğunu anladığım o andan beri vereceğin bu tepkiyi az çok tahmin edebiliyordum. Çok korkuyorum. Seni kaybetmekten gerçekten çok korkuyorum. Yüzümü bile bir daha görmek istemeyeceğinden korkuyorum. Fakat az önce tam o anda bu kördüğümü çözmek için bir çare buldum.
Yavru kurdu taşıyan kişi ömrü boyunca ana kurdun kontrolünde kalır ve asla özgür olamaz. Yunchu, senin rızan dışında iç sesini duyuyorum. Biliyorum bu senin tercihin değildi. Ama artık beni senin kontrol etmeni tüm kalbimle istiyorum. Bir terslik var. Bu ana parazit. O zaman yavru parazit. Yunchu, iyi misin? Sen az önce... Ne yaptın böyle? Zaten sağlığın yerinde değil. Bunlara nasıl dayanabilirsin ki? Resmen çıldırmışsın. Doğru, seni Jiang Rumin'e götüreceğim. Hadi gidelim. Bu ana ve yavru parazit, Rong ülkesi kraliyet ailesinin gizli bir tekniğidir. Çaresi yoktur. Düşüncesizce, çok düşüncesizce davrandın. Aşırılık, bu yaptığın çok büyük bir aşırılık. Yeter ki yanımdan ayrılma. Gerisi hiç önemli değil. Yalnız şöyle bir iyi haberim var. Ana ve yavru parazit birbirini besleyerek majestelerinin baş ağrılarını büyük oranda hafifletebilir. Gerçekten mi? Madem Lord Song iyi, daha fazla rahatsız etmeyeyim. İzninizle ayrılıyorum. İzninizle. Ne oldu? Hıh. Ne diye somurtuyorsun? Bir sorun varsa söyle. Senin gibi zihin okuyamam ben. Beni tahmin yürütmek zorunda bırakma. Bereket versin ki Şansölye Song bir kadın. Yoksa çevresinde bir yanda Bayan Jiang ve Kariyeli, diğer yanda bir de şu zehirli hatun varken kim bilir kaç kişinin aklını başından alırdı. Asıl sensin dünyanın en kıskanç insanı. Herkesten çok şüpheleniyorsun. Hiç hükümdar gibi davranmıyorsun. Ben? Majesteleri, ben sadece sizi seviyorum. Lütfen böyle şeyler yapıp beni endişelendirmeyin. Majestelerini selamlarız. Rahat olun. Majesteleri yazı mı çalışıyordunuz? Bu yazıda farklı bir ruh var, gerçekten asil duruyor. Öyle mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Arz ederim majesteleri. Biz Şurong ülkesi kalıntılarını ayrı yerlerde sorguladık. Hepsinin ifadesi aynı yönde. Prensi denen kişi size ve şahsıma olan nefreti yüzünden onlarla işbirliği yapmış ve isyan çıkarmaya çalışmış. Majesteleri işin ucu her yere dokunuyor. Ayrıca şunları da tespit ettik. Prens Yi'nin devlet görevlilerine zarar verdiği, salgınla mücadeleyi engellediği, gizli ittifaklar kurduğu ve yolsuzluk yaptığına dair her türlü kanıt mevcut. Prens Yi kraliyet ailesinden olsa bile yaptıkları affedilemez suçlar olduğundan cezalandırılmalıdır. Bu meseleyi çözme görevini Şansölye Song'e veriyorum. Emredersiniz. Sizi buraya çağırma nedenim. Başka bir mesele hakkında. Bu son saldırılarda Şansölye Song hiç çekinmeden önüme siper oldu. Katkısı gerçekten göz ardı edilemez. Onu hanedan dışı hükümdar olarak atayacağım. Ünvanı da şöyle olacak. Ning. Majesteleri, Başbakan Song, her ne kadar büyük hizmetler vermiş olsa da ancak onu kral ilan etmek, bu hiç küçük bir mesele değil, korkarım Evet. ki bazı eleştirilere yol açabilir. Kararım kesin. Bu meseleyi siz ikinizin halletmesini istiyorum. Tamam. Şansölye Song kalsın. Siz ikiniz çıkabilirsiniz. Emredersiniz. Majesteleri,
Bana verdiğiniz ödüller zaten fazlasıyla yeterli. Dikkatleri üzerime çekmekten çekiniyorum. Zira bu durum sarayda yine büyük bir karmaşaya sebep olacak. Sizin hain vezirlere güvendiğinizi söyleyecekler. Vezire güvendiğim doğru. Ama vezir hain biri değil. O asılsız dedikodu yayan kötü niyetli kişiler bunları pek de umursamazlar. Song Yunchu, bilmelisin ki, benimle olduğun sürece bir kadının kimliğinin ortaya çıkma riskini almış oluyorsun. Sana telafi etmem gereken borcumdur bu. Efendim, inanıyor musunuz? Bir gün bir kadının da gururla ve özgürce bu sarayda dimdik durmasını sağlayacağım. Sana inanıyorum. Kim derdi ki bir zamanlar çok kudretli olan Prensi bu hallere düşecekti. Gerçekten de tam da sinsi bir vezire yakışacak sözler bunlar. Söylemesi bile keyif veriyor. Ne kadar güçsüz kalsam da senin gibi bir kötü kadının benimle alay etmesine izin vermem. Ne kadar düşkün olsam da senin gibi bir sıradan adamın benimle dalga geçmesi haddine değil. Sıradan adam mı? Görünüşe göre bu hapishanede haberler çok yavaş yayılıyor. Hala duymadınız mı Prens Hazretleri? Bugün İmparator Hazretleri sarayda beni kraliyet dışından prens olarak atadı. İkimiz arasından artık sıradan olan sizmişsiniz gibi görünüyor. Ne? Nasıl olabilir? Uslu durun. Prens Hazretleri, unuttunuz mu? Ben zaten en baştan kraliyet zindanından geliyorum. Prens olmasam bile burada benim sözüm geçer. Gücünüzü boşa harcamayın. Son yemeğinizin tadını çıkarmaya bakın. Şu an gözde olduğun için tamamen güvende mi olduğunu sanıyorsun. Junlilo doğuştan şüpheci biridir. Başbakan Song bunu benden çok daha iyi biliyor olmalı. Beni aradan çıkardığında Başbakan Song sence sıra ne zaman sana gelir? Dahası senin kimliğin zaten sonunu hazırlayacak. Belki bir gün imparatorun fikri değişebilir. Ama gelecek için endişelenmek Song Yunchu'nun tarzı değil. Onun ilgisi üzerimde olduğu sürece kendi lehime çalışmaya devam ederim. Song Yunchu olmak budur. Bu arada sarayda yaydığın zehri sana bir ceza olarak Yi Malikanesi'ye geri verdim. Cezandan payını al. Ne? Sen. Song Yunchu. Beni zehirlemeye nasıl cüret edersin? Bunun hesabını soracağım. Yıllardır gücümü korudum. Nüfuzum hala devam ediyor. Giderken bile seni de yanımda götüreceğim. O zaman olup bitecekleri izle. Bakalım seninle gelip bedel ödeyecek miyim? Toplantı başlıyor. Değerli sevgili nazırlarım. Az önce hepiniz ne tartışıyordunuz? Majesteleri, kulağımıza gelene göre Başbakan Song, yani henüz unvan alan Prens Ning'in gerçek kimliği aslında bir kadınmış. Eğer bu doğruysa, bir kadın olmasına rağmen sarayı yönetmeye çalışması tek kelimeyle arsızlıktır. Kesinlikle. Bir kadın nasıl mecliste bulunabilir? Hele ki bunca devlet görevlisinden üstün görülmesi. Majestelerinden ricamız şudur. Lord Song'in kimliği kanıtlansın. Eğer gerçekten bir kadınsa, derhal görevinden alınmalıdır. Sayın efendi beni yani Song Yunchu'yu sorgulamadan önce kendinize şu 3 soruyu sorun. Majesteleri tahta geçtiğinden beri herhangi bir efendi çıkıp şunu söyleyebilir mi? Vatan için yaptıkları hizmetler benim yani Song Yunchu'nun yaptıklarından fazladır. Peki hangi efendi çıkıp da cesaretle majesteleri için göğüslediği darbelerin, aldığı yaraların benden daha çok olduğunu iddia edebilir? Yahut hangi efendi çıkıp
görevine benden daha bağlı olduğunu, 365 günün 360 gününü çalışma odasında, denetimlerde ve hapishanelerde geçirdiğini söyleyebilir. Bunların kadın olup olmamanla ne alakası var? Yoksa bu, kadın olduğunu itiraf ettiğin anlamına mı geliyor? Gerçekten bir kadın mıymış? Demek ki doğruymuş. Bir kadın olmam neyi değiştirir? Siz ne zaman benim başarılarıma ulaşırsanız o zaman başveziri sorgulamaya yetkiniz olur. Aksi takdirde neden size cevap vereyim ki? Hanedanlığımızın tarihinde bugüne dek sarayda kadınların yer alması gibi bir kural yoktu. Gelenekleri hiçe sayıyorsun. Devletin zirvesinde nasıl bulunabilirsin? Bahsettiğiniz o töre ve kurallar, kadınların mutlaka bir yere hapsedilmesini mi öngörüyor? Sadece eşine ve çocuklarına bakmasını, tüm hayatını şikayet etmeden feda etmesini mi istiyorsunuz? Büyük idealleri olamaz mı? Devletin bir dayanağı olup vatan ve millet için hizmet edemez mi? Majesteleri, yoksa bunu en başından beri biliyor muydunuz? Bu gerçekten inanılmaz. Evet. Başından beri biliyordum. Burada bulunan herkes kendine bir sorsun. Aranızda hanginiz gökyüzü ve yeryüzü için vicdan olmaya, halk için hayatını adamaya, kadim bilgeliği sürdürmeye ve ebedi bir barış kurmaya layıksınız? Her biriniz dışarıdan öfkeli görünüp adalet arıyormuşsunuz gibi davransanız da, aslında sadece bir kadın tarafından geçilmekten duyduğunuz o korkuyu ve yetersizliği gizlemeye çalışıyorsunuz. Majesteleri, Yeter artık. Oturum kapanmıştır. Oturum sona erdi. Prens Ning huzura çağrılsın. Göz açıp kapayıncaya dek 5 yıl geçti. Bu 5 yıl boyunca ben ve Jun Liluo gece gündüz çalıştık. Kadınların yönetimdeki haklarını elde etmeleri için çabaladık. Bugün nihayet büyük bir gururla bir kadın olarak devlet kademesinde dimdik durabiliyorum. Bu, kadınların ilerleyişi adına elde ettiğim ilk tarihi zaferim, ancak kesinlikle sonuncusu olmayacak. Oturum kapanmıştır. Majesteleri. Söylediğim gibi bundan sonraki her yolda yanında ben yürüyeceğim. Kadın okulları kurmak ve kadınların devlet sınavlarına girişini ilerletmek. Sanıyordum ki yeter ki karşı çıkan seslere direneyim, devamındaki yol çok daha basit olacak. Ancak peşi sıra gelenin her türlü hiç akla gelmeyen pratik sorunlar olacağını bilemedim. Bu yüzden Jun Liluo'da hiç dinlenmeden tam 3 gündür uğraşıyoruz. Fakat eskiden Jun Liluo zihnimden geçenleri duyduğunda hemen lafa atlayıp cevap vermeye alışıktı. Neden bugün tek bir kelime dahi etmiyor? Majesteleri, Jun Liluo, Liluo, Alu, Luolu. Çok tuhaf. Neden bana öyle bakıp duruyorsun? Neden zihnimden geçenleri artık duymuyor gibi görünüyor? Hayır. Bu geçen yıllar boyunca birbirimizin zihnini okuyarak anlaşmaya alışmıştık. Üstelik o asla böyle konularda şaka yapacak biri değil. Yoksa zihin okuma yeteneği tamamen mi yok oldu? Garip. Yunchu'nun neden tüm gün boyunca zihninden tek bir ses çıkmadı? Hatta az önce dalgınca yüzüme bakarken bile sessizdi. Kim konuşuyor? Acaba zihnini kontrol edip hiçbir şey düşünmemeyi tamamen başarabildi mi? Hadi oradan. Benim onun düşüncelerini duymamı an artık umursamadığını açıkça söylemişti. Zihin okuma yeteneği bizim aramızda yer mi değiştirdi?